Alo, orada mısınız? Alo, merhabalar. Merhaba, Alo. Merhaba, evet buradayım. Sesim geliyor mu? Alo. Sivil düşün bana destek olur mu? Sivil düşün bana destek olur mu? Derdime yoldaş olur mu? Ortak olur mu? Derdime yoldaş olur mu? Olmaz olur mu? Sivil Düşün destekleri 18 Kasım'da yeniden başlıyor. İstanbul'dan merhaba. 21 Kasım saatime bakıyorum. Saat 14.02 an itibariyle destek buluşma noktamız açılmıştır. 2 saat boyunca burada olacağız destek buluşma noktasında. Ekran başında siz epey kalabalıksınız. Gelmeye de devam ediyorsunuz. Öyle görüyorum. Biz Kağıthane'de bir stüdyodayız İstanbul'da. Yanımda Sivil Düşün ekibinden 2 arkadaşım da var. Desteklerle ilgili bilgi verirken bir sunum paylaşacağız ve o sunum üzerinden anlatacağız. Ama yani sunumda yazanları not etmeli miyim, kaçırır mıyım diye lütfen telaş etmeyin ya da betimleme olmuyor şu an diye düşünmeyin. Çünkü sunumda yer alan her bilgi web sitesinde, rehberlerde yer alıyor. Bugünkü oturumun sonunda rehberlerin de linkini vereceğiz ama önce bir 2 saat birbirimize odaklanalım. Şu birlikteliğimizin keyfini çıkaralım istiyoruz. Bir sizden ricam var başlamadan önce. Eğer Zoom isminiz isim ve soyisim olarak değiştirebilirseniz ben de size seslenirken daha rahat edebilirim. Bir de çok ufak bir notum var. İngilizce çevirimiz de olacak. İngilizce çevirisine ihtiyaç duyanlar, for those who need English, dünya ikonu var Zoom'da aşağıda. Oraya tıklayabilirler. Chat'ten de zaten arkadaşlarım sizi yönlendirecek. Ben kimim derseniz ben Full'den Sivil Düşün ekibinden ve bu 2 saatlik destek buluşma noktasının hepimiz için keyifli ve söz hakkının da hakkaniyetli dağıtıldığından emin olmak için kolaylaştırıyor olacağım. Yanımdaki Sivil Düşün ekibi arkadaşlarımın da kendisini kısaca tanıtmasını isterim. Bilge. Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Ben Bilge, Sivil Düşün ekibinde kapasite geliştirme uzmanı olarak görev alıyorum. Çok heyecanlıyım. Bugün epeyce kalabalık olacağız gibi görünüyor. Bir yandan da başvurular da bol bol gelmeye devam ediyor. Umarım hepiniz için çok faydalı bir buluşma olsun. Merhaba herkese, ben de Marcel Tuğkan. Sivil Düşün'de sivil toplum uzmanı olarak çalışıyorum. Güzel bir buluşma diliyorum bize. Teşekkürler Marcel. Ben şimdi birazcık soru cevaba geçeceğiz, desteklerle ilgili bilgi vermeye geçeceğiz ama kim kimeyiz çok merak ediyorum. Önümdeki tabletten epey kalabalık olduğumuzu görüyorum, sayımızı görüyorum. Şu an 274 kişiyiz ama biz sivil düşünenler olarak nasıl bir dağılımdayız onu merak ediyorum. Ricam şu, sivil toplum örgütü olarak mı katıldınız, aktivist olarak mı katıldınız ya da tüzel kişiliği olmayan bir oluşumdan mı katıldınız onu merak ediyorum. Sivil toplum örgütünden katılanlar kalp emojisi, aktivist olarak katılanlar şöyle baş parmağı havada okey emojisi bırakabilir mi? Epey kalp görüyorum. Tüzel kişiliği olmayanları sonra soracağım. Ekran kalplerle doldu. Birkaç tane ne denir buna? Baş harfi tamam diyeyim. Ben şu an aklıma getiremedim. Tamam işaretinde görüyorum. Aramızda epey aktivist de var. Peki tüzel kişiliği olmayan bir oluşum adına burada olan var mı? Onların da ne yapmasını rica edeyim? Alkış. Size alkış yakıştığı için sizden alkış rica edebilirim. Alkışlar da gelmeye başladı. Neredeyse kalpler kadar sık alkışları görüyoruz. Epey çeşitli bir sivil düşünen grubu var diyebiliriz. Bir de bir sorum daha var. İlk defa burada olanlar, yani ben sivil düşünle ilk defa şu an karşılaşıyorum, bu destek buluşma noktasında karşılaşıyorum diyenler var mı?
Varsa onlardan şu parti konfetisi emojisi bırakmalarını rica ediyorum. İlk gelenlere Rıdvan ilk kez gelmiş, Şerife, Nevra, Aslı, Ümit Karakaş, hepiniz hoş geldiniz ilk defa gelenler. İlk defa gelenler kadar daha evvel sivil düşünle karşılaşanların da olduğunu tahmin ediyorum. Niyetim şu değil bu arada, sakın yanlış anlamayın. Kim ilk geldi, kim yeni, kim eski, böyle bir ayrışma yapmak değil niyetim. Ne kadar farklı sivil düşünenler olarak buradayız onu anlamaya çalışarak başlamak istedim. Oldukça da çeşitli bir grubuz, öyle görünüyor. Size sivil düşünen diye hitap ettiğimi fark ediyor olabilirsiniz. Ben sivil düşünen miyim? Kim bu sivil düşünen derseniz kastım şu, şu an burada olan hepiniz. Çünkü sivil düşün, dünya sadece kendi ekseninde değil, haklar ekseninde de dönsün diye atılan adımları destekleyen bir Avrupa Birliği programı. Ve bu adımları atan herkese kısaca sivil düşünenler diyoruz kendi aramızda. Program ihtiyaçla şekillenen sivil alanın aktörleri burada biraz önce gerek kalple, gerek baş parmak işaretiyle, gerekse de alkışla gördük. Çok çeşitli sivil alandan aktör var. Sivil alandan aktörlerin ihtiyaçlarıyla şekillenen bir program ve ayni destek ve uzman desteği sağlıyor. Ayni destek nedir? Aynı destek midir? Ayni midir? Onları Bilge ve Marsel'in anlatımında duyacaksınız. Bir de bir başka özelliği sivil düşünün 6 ayda tamamlanması planlanan çalışmaları destekliyor. Biliyoruz 6 ayda dünya tabii ki değişmez ama dünyayı değiştirebilecek bir adım atılabilir diye düşünüyoruz. Şimdi size biz bugün desteklerden bahsedeceğiz, yeni açılan desteklerden ama bir yandan da daha evvelden desteklerde nasıl sonuçlar aldık, sivil düşünenler neler başardı, gerçekten dünyayı değiştirmese de 6 ayda dünyayı değiştirebilecek bir adım attı mı? Bu sorulara cevap arayan bir rapor yayımladık. Şu anda da elimde tutuyorum. Raporun ismi Sivil Düşlerden Sivil Harekete raporu, sivil hareketlere raporu. Sunumda bir slide ileri gitmişim. Bu raporda bilmiyorum hiç inceleme fırsatınız oldu mu? Bu raporda Ekim ayının son günü yayınlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Daha önceki dönemlerden sivil düşün desteği almış yaklaşık 1800 çalışmanın, destek almış çalışmanın ne anlattığını ve bulgularını ön plana çıkaran bir rapor. Bu raporu da yayınlarken epey heyecanlandık. İnsan bir rapora heyecanlanır mı? Evet heyecanlanır. Çok gerçekçi gelmeyebilir belki şu anda kulağa söylediklerim ama oldukça heyecanlandık. Çünkü baktık ki o 1800 çalışmadan evet bütün sivil toplumun hepsini kapsayacak bir şey elbette söyleyemeyiz ama hiç de fena olmayan bir destek sayısı 1800'e yakın çalışma ve onun sonuçlarını derledik, sonuçlarını paylaştık. Rapor ne anlatıyor derseniz ki bu raporun linkleri de chatten oturum sonuna doğru sizinle paylaşılacak. Bu raporda ne anlatıyor? Sivil düşünenlerin kısacası daha iyi günler için yarını beklemediğini, istediği dünyaya ulaşmak için izleyici olmadığını, sıkıştığı yerde kalmadığını, yeni yollar aradığını ve gelecek bir gün başımıza gelecek değil, bugün ne oluyorsa bugün oluyor ve yarın bugün başlıyor dediğini anlatıyor rapor. Raporu eğer inceleme fırsatı bulan olduysa chatten böyle kısaca şeyde yazabilirsiniz. Rapora dair izlenimlerinizi yazabilirsiniz. Ama eğer inceleme fırsatınız olmadıysa mutlaka göz atmanızı dileriz. Ne söylüyor rapordaki veriler? 1700 demiştim ya 1800'e yakın çalışmayı değerlendiriyor diye. 1786 tane çalışmanın, destek alan çalışmanın analizi var. Bu çalışma sayısı şimdiye kadar sivil düşünün desteklediği en yüksek çalışma sayısı bir dönemde. Ve bu desteklerin %72'si ilk kez destek almış. Geçtiğimiz dönem sivil düşünden. Yani yeni yüzlere merhaba demişiz. Tıpkı bugün yeni yüzlere merhaba dediğimiz gibi. Bir yandan da şunu biliyoruz. Hani sadece sivil düşün için değil, sivil alan için de yeni yüzlerle karşılaşmışız. Çünkü bir önceki dönemde yine
destek alan sivil toplum örgütlerinin ya da tüzel kişiliği olmayan oluşumların %40'ı son 5 yıl içinde kurulmuş. Bir başka veri şunu söylüyor, %49 yani yarının yarısı hem aktivistler hem de tüzel kişiliği olmayan oluşumlar, topluluk, ağ, platform, inisiyatif gibi ki bugün de epey yoğun olduğunu gördük, kalpler kadar alkış gördük, baş parmak gördük. 2020'de ise bu oran %17, %17'den %49'a çıkmış. Yani burada rakamlar önemli değil de hemen hemen sivil düşün desteği alanların yarısı artık bireysel aktivistlerin ve tüzel kişiliği olmayan oluşumların başvurusuyla, destekleriyle şekillenmiş. Bir yandan da bunlar sadece böyle çok büyük kurumlar, çok büyük oluşumlar değil, belki yeni başlayan ya da yeni başlamasa da daha kısıtlı bütçeye sahip olan ya da daha yerel odaklı çalışmalar yapan oluşumlar ya da aktivistler. Çünkü %77'si 250.000 TL ve altında yıllık bütçeye sahipmiş. Yani bu dünyayı değiştirecek adım. Evet 6 ayda değiştirilmez ama dünya. Onu değiştirmek için bir adım atabiliyorsak yapabildiğimiz kadarını etkili ve kararlı bir şekilde atmamız için bir destek sağlamış Sivil Düşün diyebilirim. Yani bu rapordan siz de mutlaka okuyun, görüşlerinizi paylaşın, çok isteriz. Pek çok hikaye de var içinde. Sadece böyle verinin yer aldığı bir şey değil. Pek çok hikaye de var içinde. Ben şimdi bu destek buluşma noktasıyla açtığımız desteklerle yeni nasıl hikayeler çıkacak? Hangi verileri söylüyor olacağız belki birkaç yıl sonra yeniden destek buluşma noktası açtığımızda? Bunu gerçekten merak ediyorum. Meraklısı ve takipçisi olacağım. Birazcık benim konuşmamla geçti. Artık destekleri anlatması için sözü ekip arkadaşlarıma iletebilirim. Bilge ve Marsel'e. Sanıyorum Marsel seninle başlayacağız. Çok teşekkürler Fulden. Yine harika bir giriş yaptın. Fulden konuşması içerisinde böyle ufak ufak size verdi ama şimdi sivil düşün destekleri neye benziyor? Daha böyle çerçevesi sunularak size aktarmayı hedefliyoruz Bilge ile. Aramızda ilk kez sivil düşünenle tanışanlar var. Halihazırda sivil düşün tanıyanlar var. Hem ilk kez burada olanlara programı şöyle bir aktarmak hem de sivil düşünü tanıyanların hafızalarını tazelemek istiyoruz. Sivil düşün bir aynı destek mekanizması. Her şeyden önce kendini bu şekilde tanımlıyor. En fazla 6 ayda tamamlanabilecek faaliyetleri destekleyen bir mekanizma. Tek seferde en fazla 5.000 euro destek talebinde bulunabiliyorsunuz. Bir dönem boyunca yani 2028'in başına kadar maksimum 10.000 euro destek talebinde bulunabiliyorsunuz. Yeni dönemde kotalarımızın sıfırlandığını da buradan hatırlatalım. Sivil Düşün sadece aynı destek de vermiyor, aynı zamanda uzman desteği veren bir program. Ve Avrupa Birliği değerlerini taşıyan ve hak odaklı olan çalışmaları destekliyor. 2025 Kasım'da başladı destekler, 2028 başına kadar devam ediyor olacak. Ve sivil düşün desteklerinden sivil toplum örgütleri, aktivistler, tüzel kişiliği olmayan oluşumların tamamı faydalanabiliyor. Bundan sonraki akışta neyden bahsedeceğiz? Kimler başvurabilirden, hak alanlarına, uzman desteklerinden kayıt formuna, rehberlere ve yardım masasına kadar aslında sivil düşün mekanizmasının bütün bileşenlerini kısaca konuşuyor olacağız. Kısaca konuşuyoruz çünkü sınırlı bir vaktimiz var. Ama bu sunumda yer alan bütün bilgiler ve daha fazlası hem başvuru hem de uygulama rehberimizde detaylıca yer alıyor. O rehberlere de mutlaka göz atın. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Chat'ten de çok geldiğini gördüm. Bir yandan bu buluşma kayıt altına da alınıyor. Ve sonrasında YouTube'a da yüklenecek. Hani her saniyesini eminim ki izlemek için can atıyorsunuz ama tekrar izleme şansınız olacak. Marsel'in dediği gibi başvuru rehberlerinden de yazılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet, biz sunum görsellerini de hazırlarken olabildiğince metinleri sade tutmaya çalıştık ama hala çok fazla metin gözüküyor olabilir. Oraları da kaçırdım, okuyamadım endişesine kapılmayın. Tamamı bahsettiğimiz gibi rehberlerde mevcut.
Kimler başvurabilir kısmıyla başlayalım isterseniz. Sivil düşün desteklerine tüzel kişiliği olan sivil toplum örgütleri, aktivistler ve tüzel kişiliği olmayan sivil toplum örgütlerinin tamamı başvurabilir ve sivil düşün desteklerinden faydalanabilir. Tüzel kişiliği olan sivil toplum örgütlerine dernekler, vakıflar, federasyonlar giriyor hepimizin bildiği gibi. Aktivistler de keza sivil düşün programından faydalanabiliyor. Sivil ağasınız, inisiyatifseniz, topluluksanız veya bir platformsanız, yani bir tüzel kişiliğiniz olmayan bir topluluksanız yine sivil düşün desteklerinden faydalanabiliyorsunuz deyip sözü Bilge'ye vereyim. Teşekkür ederim Marsel. Başvuruyu yapmak üzere başvuru formunun önüne oturduğunuz zaman sizi karşılayacak ilk şey kategoriler olacak. Destek kategorilerimiz var. Bu destek kategorileri aslında çalışmanızın özündeki amaca işaret ediyor. Çalışmanızın kalbinde nasıl bir hedef yatıyor, aslında buraya işaret eden 4 tane destek kategorisinden bahsediyoruz. Bunlar geliştir, etkile, duyur ve güçlen. Kısaca bu amaçlar nelerdir peki? Bunlara değinmek istiyorum. Daha sonra her bir destek kategorisi için nasıl başvuru formları sizi karşılayacak? Bunlardan bahsediyor olacağım. Örneğin yeni beceriler geliştirmek istiyorsunuz, yeni yöntemler, yeni taktikler geliştirmek istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz çalışmanın özünde bu var. O zaman geliştir kategorisini seçerek başvuru formunu doldurmaya başlamanız sizin için en uygun olacaktır. Duyur kategorisinde ise aslında sözünüzü, sesinizi daha çok duyurmak, çoğaltmak üzerine temelde bir isteğiniz varsa duyur kategorisini seçebilirsiniz. Etkile kategorisine geldiğimizde ise politika süreçlerine etki etmek eğer çalışmanızın esas amacıysa bu kategoriyi seçebilirsiniz. Politikalar nezdinde bir değişime yol açmayı esasen hedefliyorsanız bu kategori sizin için uygun olacaktır. Güçlen kategorisine geldiğimizde ise örgütlenme kapasitenizi güçlendirmek üzerine hedefleriniz, amaçlarınız varsa çalışmanızın özünde, nihayetinde bunu istiyorsanız bu çalışmayı yürütürken güçlen kategorisini seçebilirsiniz. Fakat şunu da bir sonrakine geçmeden önce de anımsatmak istiyorum. Her bir kategori aslında birbirinden çok keskin çizgilerle ayrılmış kategoriler değil. Bütün bu kategoriler arasında bir geçişlilik olduğunu da düşünebilirsiniz. Örneğin duyur kapsamında yaptığınız, sesinizi duyurmak için yaptığınız bir çalışma, aynı zamanda politika süreçlerini etki etmek maksadıyla da yapılıyor olabilir. Nihayetinde dolayısıyla aslında sizin hedeflediğiniz şey 6 ay içerisinde gerçekleşmesini istediğiniz şey neyse bunu düşünerek, hayal ederek kategoriyi seçmek. Ama dediğim gibi çok da keskin ayrımlar yok arasında. Bir eklemem de şu olabilir. Bir çalışmanızı örneğin geliştir ile başlatmışsınızdır. Daha sonra bu çalışmanızın üzerine inşa ederek farklı çalışmalar yapmaya devam etmek istiyorsunuzdur. Belki bir beceriyi geliştirdikten sonra bu geliştirdiğiniz beceriyle örgütlenme kapasitenizi güçlendirecek başka bir adım atmak istiyorsunuzdur. Dolayısıyla bir devamlılık olarak güçlen ile devam edebilirsiniz örneğin. Biraz daha detaylandırırız daha sonra bunlarla ilgili sorularınız olursa da. Aynı zamanda zaten soru cevap kısmı olacak biraz sonra. Yine yardım masasını da burada hatırlatmak isterim. Destek kategorileriyle ilgili eğer kafanıza takılanlar olursa başvuru formunu doldurmaya başladığınızda yine yardım masasından da destek alabilirsiniz. Şimdi tek tek başvuru formlarını şöyle bir bakmadan önce bütün başvuru formlarına dair genel bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Başvuru formlarını yeniledik. Sade sorular karşılayacak sizi ve de bol bol açıklama koyduk sorulara. O yüzden başvuru formunu açtığınızda soruların karşısındaki kutucuğun içerisinde size çok yardımcı olacağını düşündüğümüz detaylı açıklamalar var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz soruları yanıtlarken. En fazla 6 ay olabilen uygulama süresini aklınızda bulundurmanızı öneririz. Bu süre içerisinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar planlayarak başvurmanızı öneririz. Net bir hedef kitlenizin olması, spesifik ve net bir hedef kitlenizin olması ve bu şekilde başvuru formunda ifade etmeniz çok önemli. Çalışmanızın neticesinde neyin olmasını
bekliyorsanız, hedefliyorsanız bunu somut bir şekilde başvurunuzda anlatmanız önemli olacaktır. Şimdi bir yandan da bir hedef kitleden bahsediyoruz, bir uygulama süresinden bahsediyoruz ve sınırlı bir bütçeden bahsediyoruz. Bu üçünü beraber düşündüğümüzde ise gerçekçi hedeflerimizin olması gerekiyor. O yüzden yine başvurunuzda hedeflediklerinizi yazarken yine buradaki gerçekçiliğe de dikkat etmeniz önemli olacak ve yanı sıra açık ve detaylı bir anlatımla başvuru formlarını doldurursanız çok faydalı olacaktır hepimiz için. Şimdi geliştir kategorisinden başvurmak üzere başvuru formunu açtığınızda sizi öncelikle bir çoktan seçmeli soru karşılayacak. Aslında bütün başvuru formlarında benzer bir akış olacak. O yüzden kısaca belki buna bir değinirim şimdi. Sonraki başvuru formu sorularını biraz daha hızlı geçelim zamanı da iyi kullanmak adına. İlk iki soruyu yanıtladıktan sonra hedef kitlenizi açık bir şekilde yazabileceğiniz soru gelecek. Ardından hakların korunmasına nasıl bir katkı sunacağınızı açıklayacağınız soru gelecek. Ve en sonunda bütün bunları nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağınız, nasıl sorusunu cevaplayacağınız soru gelecek. Geliştir başvuru formunda öncelikle hangi alanlarda yetkinlik geliştirmek istediğinizi size verdiğimiz seçeneklerden seçtikten sonra neye ihtiyaç duyduğunuzu belirtip sonrasında hedef kitleniz, haklara olan katkı ve hangi adımları takip edeceğinize ilişkin soruları yanıtlıyorsunuz. Yine çok benzer bir şekilde duyur formunu doldurmaya başladığınızda ise size önce neden sesinizi duyurmak istediğinize dair bazı seçenekler karşılıyor. Ve bunu seçtikten sonra hangi konuda sesinizi duyurmak istediğinizi detaylandırıp yine sesinizi kime duyurmak istiyorsunuz, nasıl bir katkısı olacağı ve bu 6 aylık uygulama süresinde izleyeceğiniz yolun nasıl bir yol olduğunu anlattığınız sorular takip ediyor olacak. Etkile başvuru formuna geldiğimizde de politika süreçlerini nasıl etkilemek istediğinize dair seçenekler göreceksiniz. Ve sonrasında hangi politikaları etkilemek istediğinizi açıkladıktan sonra kimleri, hangi grupları, kurumları hedeflediğinizi, nasıl bir katkı sunacağını ve de 6 aylık uygulama süresindeki adımları açıklayacaksınız. Ve tekrar güçlendi de benzer şekilde nasıl güçlenmek istediğiniz, neden güçlenmek istediğiniz ve benzer bir akışta takip eden 3 tane soru yanıtlıyor olacaksınız. Deyip sonrasında bu soruları yanıtladıktan sonra hak alanları kısmına geliyor ve yine Alabilirim. Marcel sana devrediyorum. Çok sağ ol Bilge. Başvuru sorularını yanıtladıktan sonra en az bir, en fazla 2 olacak şekilde çalışmanıza, yani başvurunuzun içeriğine en uygun olan hak alanını seçmeniz gerekiyor. Sivil Düşün 37 hak alanındaki çalışmaları destekliyor. Şu an sunuma yansıtıldığı şekliyle bu 37 hak alanının tamamı bir çerçeve içerisinde birbirine yakın ve kalabalık bir şekilde duruyor. Biz bu kalabalığı görünce sizi hatırlıyoruz. Umarım siz de kendinizi bu ekranda görüyorsunuzdur. Size ve çalışmanıza en uygun hak alanını seçmeniz ve daha sonra bütçe kısmına geçmeniz gerekiyor. Bütçe kısmına geldiğinizde 7 adet bütçe kategorisi ve her bir kategorinin altında alt bütçe kalemlerini göreceksiniz. İlk başta seyahat ve ağ oluşturma bütçe kategorisiyle başlıyoruz. Bu kategoride yurt içi ve yurt dışında ağ kurma, işbirliği, geliştirme, çalışma ziyareti, konferans, eğitim ve benzeri etkinliklere katılım için gereken bütün harcama kalemleri mevcut. Burada tek tek harcama kalemlerine detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Başvuru rehberinde bütün bu kalemler ve bu kalemlere özel sizin dikkatinize sunduğumuz uyarılar, notlar var. Zaten başvuru sorularında değişiklik yaptık ama bütçe kalemlerinde çok büyük bir değişiklik olmadığı için bu kısmı biraz hızlı geçeceğim ki soru cevap kısmına da vaktimiz kalsın. Bu kategoride seyahatten konaklamaya, günlük harcamadan etkinliklere katılım giderine kadar pek çok kalem var. Bir diğer etkinlik bütçe kategorimiz etkinlik organizasyonu. Burada çevrim içi hibrit veya fiziksel etkinliklerin organizasyonuna dair ihtiyacınız olabilecek bütün bütçe kalemleri mevcut. Mekan kiralama, konaklama, teknik ekipman kiralama, grafik tasarım hizmetleri gibi
bütçe kalemleri bu kategoride yer alıyor. Üçüncü bütçe kategorimiz dijital basılı materyallerin üretimi. Burada da dijital ve basılı malzemelerin üretimi ve dağıtımı için ihtiyaç duyabileceğiniz bütçe kalemleri yer alıyor. Redaksiyon bunlardan birisi, grafik tasarım, basım keza aynı şekilde. Bir sonraki bütçe kategorimiz çok zor bir kelime, üst üste söyleyince oldukça zorlanıyorum. Görsel işitsel materyallerin üretimi bütçe kategorisi. Burada da video, kısa film, tanıtım filmi, belgesel ve sesli materyallerin üretimine ve dağıtımına ilişkin bütçe kalemleri yer alıyor. Sivil Düşün'ü takip edenler hatırlayacaktır. Video prodüksiyona dair bütçe kalemlerini bir dönem kaldırmıştık. Yeni dönemde bu kalemler tekrar yer alıyor Sivil Düşün desteklerinde. Reklam ve ilan verme bütçe kategorisi. Burada da dijital veya basılı reklam ve ilan vermeye dair bütçe kalemi yer alıyor. Yalnızca bir bütçe kalemi var. Dijitalleşme kategorisinde ise teknik altyapı, veri yönetimi ve abonelik hizmetlerini kapsayan 4 farklı bütçe kalemi yer alıyor. Teknik altyapı kurulumu, görsel tasarım ve geliştirme hizmetleri, işte web sitesi tasarımı mesela bunlardan bu bütçe kalemine giriyor. Dijital barındırma ve bakım hizmetleri, dijital performans verilerinin toplanması, dijital uygulama satın alma veya abonelik bu kategoriye giren bütçe kalemleri. Ve son olarak 7. bütçe kategorimiz kamuoyu araştırması. Bu da bir dönem kapalıydı. Şimdi tekrar uygun harcama listemizde. Odak grup görüşmeleri, derinlemesine görüşmeler ve anketler için gereken araştırma firmaları tarafından sağlanan hizmetleri kapsıyor. Şimdi 7 kategori ve bir sürü bütçe kaleminden ben bahsettim. Şimdi Bilge'ye sözü vereceğim. Biraz daha toparlaması ve bize bu bütçe kalemleriyle ilgili önemli hatırlatmaları yapabilmesi için. Teşekkür ederim. Marcel nelerin uygun olduğunu söyledi. Ben birazcık nelerin uygun olmadığını söyleyerek başlayacağım. Çokça aynı zamanda doğru bilinen yanlışlar gibi de düşünebiliriz belki. Ofis kirası, elektrik, su, personel ücretleri gibi giderleri Sivil Düşün karşılayamıyor. Bunun yanı sıra genel olarak zaten satın almalar karşılanamıyor. Buna ekipman satın alımları da dahil. Bunlar uygun harcama kalemleri değil. Sivil Düşün yalnızca aynı destek sağlıyor. Yani ne demek istiyoruz? Çalışma sahipleri olarak sizlere harcamalarınıza ilişkin ödemeler yapamıyoruz. Fatura karşılığında tedarikçilere bu hizmetleri alabilmeniz için ve ürünleri alabilmeniz için ödeme gerçekleştiriyoruz. Akademik, ticari ve siyasi parti faaliyetlerini içeren ve burs taleplerini içeren çalışmalar, başvurular, uygun başvurular değil. Tek bir başvuruda en fazla 5.000 euro bütçe talep edebiliyorsunuz. Fakat 2028 başına kadar sürecek bu desteklerde 10.000 euroya kadar destek alabiliyorsunuz. Burada ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bir başvurunun bütçesi 5.000 euroya yakın olmalı gibi bir algı da olabiliyor bazen. Çok küçük bütçeler de talep edebilirsiniz. Çünkü başvuru adediyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. 5 tane, 8 tane, 10 tane başvuru yapıp çok sayıda destek alabilirsiniz. Yalnızca bütçeyle ilgili bir sınırlamamız var. Başvuru adediyle ilgili bir sınırlamamız bulunmuyor. Şimdi bütçelerden bahsettik, bol bol uygun harcama kalemlerinden bahsettik. Bir de bunun yanı sıra uzman destekleri sağlıyoruz. Örgütlenme kapasitesi, iletişim, savunuculuk, dijitalleşme ve başka bir takım alanlarda daha, bunlar ana başlıklarıydı. Çeşitli alanlarda uzman desteği sunuyoruz. Başvuru rehberini incelediğiniz zaman her birisinin detaylarına erişebilirsiniz. Hangi alt başlıklar olduğu sizin için de çok daha anlaşılır ve net olacaktır. Çokça seçenek olduğu için şimdi burada hepsini aktarmıyorum. Talep edeceğiniz uzman desteği toplam bütçenizi etkilemez. Az önce bahsettiğimiz en fazla 5.000 euro olan sınırlamayla ilgili bir destek türü değil uzman desteği. Bütçelendirmeniz gerekmiyor uzman desteği taleplerinizi.
Uzmanlar yalnızca çalışmanızın içerisindeki kısa vadeli ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere, size destek olmak üzere gelirler. Yani bir bilene sorayım ihtiyacını doldurmak için belki, ya da bir konuda tam da yapamıyorum, nasıl yaparım, bana bir yol gösterse biri dediğiniz durumlar varsa destek olabilecek kişilerdir. Dolayısıyla uzmanlar bir işin bizzat kendisini doğrudan onlar yapmazlar ama sizin o işi yapabilmeniz için size destek olurlar, yoldaş olurlar ve yol gösterirler diyebilirim. Nasıl yapacağınızın planlanmasına ve uygulamasına yardımcı olurlar. Ve de uzmanların tüm idari işlemleri, yani onlarla anlaşılması, sözleşmelerin yapılması, onlara ödeme işlemlerinin takibi yapılması, bütün bunların hepsi Sivil Düşün ekibi tarafından yürütülür. Bu konuda da ayrıca bir efor sarf etmenize gerek olmaz. Değerlendirme sürecine geçiyoruz. Bütün bu aşamalarla başvurunuzu yaptıktan sonra peki bize gönderince bizde neler olmaya başlıyor? Bunun için de şimdi sözü tekrar Marsel'e veriyorum. Çok sağ ol Bilge. Sivil Düşün'e gönderdiğiniz başvuruların sürecinin tamamı bilgi sistemi üzerinden ilerliyor. Siz de başvurunuzun ne aşamada olduğunu bilgi sisteminden takip edebiliyorsunuz. Başvurularınız Sivil Düşün'e ulaşma sırasına göre değerlendiriliyor ve 3 aşamada değerlendiriliyor aslında. İlk olarak Sivil Düşün ekibi tarafından yapılan teknik değerlendirmeye tabi başvurunuz. Göndermiş olduğunuz başvuru rehberlerimizde de yazan 7 kriteri karşılaması gerekiyor teknik değerlendirmeye geçebilmesi için. Rehberde kimler başvurabilir bölümümüz var. Oradaki uygunluğu, koşulları karşılıyor olması gerekiyor. Avrupa Birliği değerleriyle uyumlu ve hak odaklı bir çalışmayı konu alıyor olması lazım. Seçilmiş olan destek kategorisiyle uyumlu olması lazım başvurunun. Bilgi sistemindeki kayıt bilgilerinizin eksiksiz olması gerekiyor başvuru sürecini doğrudan etkilediği için. Başvuru formundaki soruların tamamının yeterli bir şekilde yanıtlanmış olması, harcama kalemlerinin doğru bir şekilde seçilmiş olması ve bu harcama kalemleri için yeterli seviyede teknik bilginin verilmiş olması gerekiyor. Ve tabii ki sıklıkla bahsettiğimiz çalışmanızın 6 ay içerisinde tamamlanabilir bir çalışma olması lazım. Ve son olarak önceki dönem Sivil Düşün desteklerinde mali görünürlük, raporlama yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olmanız gerekiyor teknik aşamayı geçebilmek için. Teknik değerlendirmeden sonra başvurunuz içerik değerlendirmeye gönderilir. İçerik değerlendirmesinin de belirleyici ve destekleyici kriterleri var. Burada biz belirleyici kriterlerini sizinle paylaşıyoruz. Destekleyici kriterleri başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz. 6 ay vurgusu yine burada var. Ve çalışmanın bir hak sorununu ele alıyor olması ve değişim hedefinin açık bir şekilde tanımlanıyor olması lazım. 5M1K yani kim, nerede, nasıl, ne zaman sorularına basit bir şekilde yanıt veriyor olması lazım. Hedef kitlenin net olması gerekiyor. Önerilen çalışmanın gerçekçi olması gerekiyor ve bütçenin faaliyetlerle uyumlu olması gerekiyor. İçerik değerlendirmesinin belirleyici kriterleri bu şekilde. Bir de iyileştirme aşaması var. Başvurunuz belli bir puan alırsa, yani 70 ila 84 arasında bir puana sahip olursa, uzmanların ve Sivil Düşün ekibinin sizinle paylaştığı geri bildirimler ve iyileştirme notlarıyla size iade ediyoruz başvurunuzu sistem üzerinden. 7 iş günü içerisinde bütün iyileştirmelerinizi yapıp bize tekrar geri göndermeniz gerekiyor. Sivil Düşün'de değerlendirme süreci bağımsız uzmanlar, Sivil Düşün ekibi ve yapay zeka desteğiyle gerçekleşiyor. Belirleyici kriterlerden alabileceğiniz toplam puan 75, destekleyici kriterlerden alabileceğiniz toplam puan 25 ve eğer başvurunuz 85 ve üstü bir puan alırsa uygun bulunuyor. 70 ila 85 arasında alırsa iyileştirme için size geri gönderiliyor. 70'in altında bir puan alırsa da reddediliyor. Burada önemli olan şu, başvurunuz doğrudan 85 ve üstü alsa ve
uygun bulunsa bile bağımsız uzmanlar ve sivil düşün ekibinin sizden gerçekleştirmenizi istediği iyileştirme notları olabilir. Veya 76 aldığında, başvurunuzun reddedildiğinde size bağımsız uzmanlar ve sivil düşün ekibinin iyileştirme notları ile birlikte bu sonuç iletiliyor. Arzu ederseniz bu iyileştirmeleri yapıp aynı başvuruyu hemen tekrar gönderebilirsiniz veya yepyeni bir konu hakkında yeni bir başvuru gönderebilirsiniz. Red almak sivil düşünde tekrar destek talebinde bulunmak önünde bir engel değil. Bunun altını çizelim. Başvurunuzun durumunu bilgi sisteminden takip edebileceğinizi söylemiştik. Sonuçlar size e-posta yoluyla iletiliyor. Ve değerlendirme süreci tamamlanmadan başvurunuza dair bilgi paylaşılmıyor. Uygulama aşamasına geçiyoruz. Başvurunuz uygun bulunduktan sonra program uygulama uzmanınız sizi karşılıyor. Bilgi sisteminden bir mesaj atıyor olacak size ve sonrasında bütün uygulama sürecinizi program uygulama uzmanınızla beraber takip edebilirsiniz. Uygulama sürecine bu bilgilendirme buluşmasında çok detaylı değinmeyeceğiz ama bazı yeni haberlerimiz var. Özellikle sivil düşün desteklerinden daha önce faydalanmış kişiler varsa aranızda onlar için de değişiklik olacaktır. Öncelikle kısaca buluşmalardan bahsedeyim. Süreç boyunca sizlerle çok daha yakından tanışabilmek, karşılıklı birbirimizi daha iyi görebilmek için buluşmaları planladık, kurguladık. 2 ana buluşmamız olacak. Başlangıç buluşması ve kapanış buluşması. Çalışmanızın en başında yapacağımız ve sonrasında, en sonunda yapacağımız buluşmalar bunlar. Daha iyi planlama yapabilmemizi, süreci daha iyi kurgulayabilmemizi ve tamamlayabilmemizi sağlayacak. Eğer ihtiyaç olması durumunda ara buluşmalar da gerçekleştirebiliriz. Bunlar çevrim içi buluşmalar olacak bu arada. Program uygulama uzmanınızla başta beraber yapacağınız buluşmalar. Fakat sivil düşün ekibinden gerek olduğu durumlarda başka kişilerin katılması da söz konusu olabilir. Ve de diyelim ki bitti, desteğiniz tamamlandı. Sonrasında yine yol nasıl gidiyor, çalışmanızla ilgili neler geldi başınıza, ne haberleriniz var, bu konularda da tekrardan bir araya gelmek isteyebiliriz belki. Yine bunun için de değerlendirme buluşmaları yapıyor olacağız. Bu buluşmalarla ilgili yine detaylı bilgiye uygulama rehberinden de erişebilirsiniz. Bir diğer yeni haberimiz ise tedarikçi havuzu. Az önce Marcel bahsetti. Görsel, işitsel materyallerin üretimi, harcama kalemleri altında. Video ses prodüksiyonları, grafik tasarım işleri, animasyon tasarımı işleri ve belgesel prodüksiyonlarına dair işler için yeni dönemde tedarikçi havuzunda bulunan onaylı tedarikçilerden teklifler alarak onlarla çalışmanızı isteyeceğiz. Yine bu süreçle ilgili detaylara da uygulama rehberinden ulaşabilirsiniz. Yine yardım masasından da bu arada faydalanabilirsiniz elbette. Daha detaylı sorularınız varsa bu konuyla ilgili. Diyorum ve yavaş yavaş sizlere, Bana onlara devrediyor gibi. dönüyoruz. Bu sefer sana dönüyor gibi. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum ekran başındakiler için nasıl ama ben bu kadar çok bilgiyi üst üste duyunca sindirmekte birazcık vakte ihtiyaç duydum. Zaten bir yandan da chat'i takip ediyorum. Chat'ten de benzer ihtiyaçlar gelmiş. Bu bilgilere nereden erişeceğiz, tekrar izleyebilecek miyiz diye. Evet, tekrar izleyebileceksiniz çünkü kaydı YouTube'a yüklenecek ve evet buradaki tüm bilgilere erişebileceksiniz. Çünkü sunum dediğimiz şey başvuru, uygulama ve görünürlük rehberlerinin yazılı bilgisini alıp paylaştığımız bir şey sadece. Dolayısıyla hani not almak, ben tam burada ne denmişti bunu kaçırdım demek telaşlarına girmenize gerek yok. Hepsine yazılı olarak ulaşabileceksiniz. Şimdi Zeynep Karauslu sorunuza ilk cevabı veriyorum. Sorularınız var. Soru cevap olacak mı? Evet, şimdi başlıyor. Ben sizden şöyle bir şey rica edeceğim.
Yani mutlaka sorularınız vardır ki büyük bir kısmı geldi. Olmaz olur mu? Elbette ki pek çok soru kafanızda belirmiştir. Ama epey kalabalığız gördüğüm kadarıyla da. Sizden ricam soru sormak için sesli bir şekilde el kaldırın lütfen. El kaldırınca zamanlama sırasına göre sıraya giriyor. Ve olabildiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalışalım ki saat 14.42, 4'te kapatacağımız destek buluşma noktasında vakit sarkması olmasın. Herkesin zamanı çok kısıtlı ve değerli. Eğer sizin sorunuza cevabı başka bir soru soran verdirmesini sağladıysa, karıştırdım. Sorunuzun cevabını aldıysanız tekrar sormayın lütfen. Ama şey yapabilirsiniz belki, soruma cevap aldım ne hoş diye yazabilirsiniz. Engin Emre Değer, doçent doktor Mine Ersevinç, sizden ricam böyle çete parmak kaldırmak gibi değil de parmak kaldır diye bir seçenek var. Onu seçerseniz moderasyon için arkadaşlarım da yönlendirir. Çok sevinirim. Ben siz sıraya dizilirken birkaç tane gelen soruyu hızlıca Marsel ve Bilge'ye sormak isterim. Bazı soruların cevabı kolay, bazılarınınki zor. Hanginize zor soruların cevabını versem acaba? Marsel'e vereceğim. Kolayları sana veriyorum Bilge. Şöyle bir soru var. Kooperatifler başvurabilir mi? Bu zor ve bana yönelttiğiniz Hayır. soru mu? Bu kolay ve Bilge'ye yönelttiğim soru. Tamam. Sana en zorlarını yöneltmeyi düşünüyorum. Başvurabilirler. Kar amacı gütmeyen kooperatiflerde uygun başvurabilecek yapılar arasında. Evet. Başvuru formları web sitesinde nerede diye soranlar olmuş. Onun linklerini chatten iletiriz. Bir diğer soru, daha doğrusu bir yorumla karışık bir soru vardı. Daha evvelden, daha önceki dönemlerde tedarikçilere yapılan ödemenin süresinin 45 gün olduğu ve bunun oldukça uzun olduğuna ilişkin bir soruydu. Bu yeni dönemde bir değişiklik var mı? Zor görünen ama aslında yanıtı daha kolay bir soru. Yanıtlaması oldukça kolay, evet. Artık yeni dönemde tedarikçilere ödeme süresi 45 iş günü değil, 30 iş günü olarak yenilendi. Teşekkürler. Rica ederim. Ben şunu göremiyorum. Acaba bende mi bir yanlışlık var? El kaldırıp sesli bir şekilde sorusunu sormak isteyeni göremiyorum. Eğer yani şu an 325 kişiyiz. Eminim ki daha dışa dönük ve sesli bir şekilde sorusunu ifade etmekten çekinmeyecek dışa dönük insanlar vardır. Benim Ya da aksimedir. Çok iyi bir aktarım yapmış olabiliriz ve hiçbir soru işareti kalmamış olabilir. Bunlar gelenek... Evet Fulden, yaklaşık bölüyorum sizi. Tabii. 12 kişi var söz isteyen. Tamam. Sen de katılımcılar listesinin en üstünden Evet. görebilirsin. Şimdi görüyorum. Sırayla hemen sorularını sorması için iletebilirim. Orhan Esen. Orhan Bey, konuşurken sesinizi açabilirseniz biz de sizi duymuş oluruz. Tabii ki bekleriz. Şimdi geliyor mu sesim? Geliyor, evet. Tamam. Benim sorum da gayet basit sanıyorum. Başvuruyu yapmadan önce projemizin niteliğine uygun bir şekilde bir danışmanlık alma imkanımız var mı? Yani karavana bir başvuru yapmak yerine hangi kategoriden ve tam olarak hangi kalemler üzerinden bir başvurunun daha mantıklı olacağı konusunda bir ön danışmanlık alma imkanımız var mı? Birebir. Direkt yanıtlayalım mı Fulden? Nasıl yapalım? Lütfen Tamam. nasıl uygun hissediyorsanız öyle davranın. Orhan Bey, bizim bir yardım masası hattımız var ve bu yardım masasına aynı şekilde e-posta üzerinden ve bilgi sisteminden de mesajla ulaşabiliyorsunuz. Başvurunuzun hangi destek kategorisine daha uygun olduğu, hangi bütçe kalemlerinin uygun sayılabileceği ve genel olarak aslında başvurunun teknik detaylarına dair yardım masasından böyle bir ön destek almak tabii ki mümkün. Hatta yardım masasının varlık gerekçelerinden birisi bu.
Sadece başvurunun içeriğine dair, özellikle değerlendirme süreciyle ilişkili olabilecek kısımlara dair biz geri bildirimde bulunamıyoruz. Böyle bir istisna vererek söyleyeyim. Çünkü bu başvurunuzun değerlendirme sürecini doğrudan olumsuz bir şekilde de etkileyebilir. O yüzden başvurunun içeriğinin dışında kalan bütün konulara, bütün teknik sorularınıza yardım masası üzerinden ulaşıp destek alabilirsiniz tabii ki. Çok teşekkürler. Gülnur Aksop. Eğer müsaitseniz kameranızı da açarsanız soru sorarken en azından çok iyi olur ama müsait değilseniz elbette ki kameranız kapalı da sorabilirsiniz. Pek uygun bir yerde değilim. Şu anda açamıyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Sadece şunu sormak istiyorum. Biz 3 belediyeyi pilot seçip 3 belediyede bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunun için birbirine yakın bu belediyeler esasında ama araba kiralama giderlerini bütçede gösterebilir miyiz? Ne yazık ki araç kiralama uygun bir harcama kalemi değil. Aynı şehir içerisindeki belediyelerden bahsediyorsak da böyle bir ulaşım uygun değil. Ancak şehirler arası seyahatlerde seyahat bütçe kaleminden faydalanmak mümkün olabiliyor. Ama yine de bu Esasında seyahat... iki ayrı şehir. Birbirine yakın ama iki ayrı şehir. Farklı şehirler söz konusuysa seyahat harcama kalemini kullanabilirsiniz ama yine de araç kiralayarak bu seyahati gerçekleştiremiyorsunuz. Biletlendirme yapılması gerekiyor seyahat bütçe kaleminin kullanılabilmesi için. Umuyorum bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz kiralama yapmadan, biletlendirerek, seyahat ederek. Sıradaki kişi Aybike Tunç. Sesimi açamıyorum diyorlar. Mikrofonu kendim açamamıştım da. Ben sormak istiyorum. Karşılanabilen, yani karşılanamayan kalemleri akademik çalışmaları söylediniz. Ben bir devlet üniversitesinin hak temelli bir merkezinde müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Akademik çalışma değil, esasında Güçlen kanalından bir proje yürüteceğiz ama şimdi kendi adıma aktivist olarak mı başvurmalıyım yoksa merkezimiz adına mı başvurmalıyım? Yani merkezimizin bir tüzel kişiliği yok ama tüzel kişiliğe bağlı bir merkez. Bunu sormak istedim. Teşekkür ederim. Üniversitelerin içinde yer alan merkezler, birimler sivil düşün desteklerine başvurabilir bu arada. O yüzden arzu ederseniz, yani merkezin bir çalışmasıysa bu ve tabii ki hak odaklı bir çalışmaysa, yani sivil düşünün sadece kimler başvurabilir kısmı değil de diğer kriterlerini de karşılayan bir çalışmaysa elbette merkez olarak da başvuru gönderebilirsiniz. Aktivist olarak da göndermek mümkün. Yani sivil düşün desteklerinden faydalanmak için tüzel yapıya sahip olma zorunluluğu yok. Ama bu çalışma merkezin çalışmasıysa, yani başvuruya konu olan çalışmayı kim gerçekleştiriyorsa onun adına başvuru gönderilmesi gerekiyor. Ve üniversite merkezleri başvurabiliyor. Teşekkürler. Bir de şöyle bir şey gelmiş. Hani ben nasıl başvuracağım? Tüzel kişiliğim yok. Bunu nasıl seçeceğim? Gibi birkaç soru gelmiş. Onu da izah edebilirseniz. Çok tekrarlanmış çünkü. Soru cevap kısmından sonra kayıt ve başvuru adımlarını aslında aktarıyor olacağız. Orada da bahsediyoruz kısaca. İsterseniz sunumun o kısmını bekleyebilirsiniz. Orada yanıtınızı alamazsanız daha sonra bize yazılı ya da telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Ben Öykü Canlı'ya söz vermeden evvel chatten gördüğüm bir soruyu yöneltmek isterim. Bir yandan da çok soru geliyor ve çok sıra var. Olabildiğince en böyle kapsayıcı soruları, en fazla kişiye, en fazla çeşitliliğe ulaşacak soruları seçmeye de çalışıyorum. Şeyden bahsettin ya Bilge, şehir içindeki seyahatleri karşılayamıyoruz. Şehirler arası olması gerekiyor ve bunun da biletlendirilebilir seyahatler olması gerekiyor dediğinde Cavidan Soykan şöyle bir soru sormuş.
Ama ortopedik engelliler nasıl çalışma yapacak aynı şehirde demiş. Bunu da iletmek isterim. Engellerin seyahat ihtiyaçlarına yönelik olarak ayrıca bir bütçe kalemimiz var. Bu bütçe kaleminden faydalanabilirler. Çalışmalardaki özel durumlar için zaten her zaman program uygulama uzmanıyla bu iletişim kanallarının açık olması önemli. Bir özel durum doğduğunda ya da başvuruyu hazırlarken de aynı zamanda yardım masasıyla görüşerek bu özel durumları aktarıp çözümler üretmek mümkün olabilir. Ama Cavidan'ın sorduğu soru özelinde söylemem gerekirse engellerin seyahatlerine ilişkin uygun harcama kalemi kullanılabilir. Bunu çok kısa somutlaştırayım hemen. Bir rampa hizmeti olabilir, servis köpeği kiralanması olabilir ya da şehir içinde uygun bir aracın transfer yoluyla kiralanması olabilir. Açmak istedim bütçe kalemini. Teşekkürler. Öykü Canlı. Merhabalar. Benim biraz hasta olduğum için sesim gidebilir her an. Kusura bakmayın. Geçmiş olsun. Ben chat'e de yazmıştım aslında. İlki biraz yorumla karışık bir şey. İkincisinden başlayayım sorumu sormak için. Film veya video prodüksiyonu için bazen bazı şeyleri satın almak, kiralamaktan daha az maliyetli olabiliyor veya uzun vadede hani biz üreticiler için daha sürdürülebilir bir yolun önünü açabiliyor. Mesela işte kamera, ses kayıtçısı, harici bellek, hard disk gibi kalemler. Böyle satın almaları karşılıyor musunuz? Önce onu sorayım. Karşılayamıyoruz ne yazık ki. Satın almalar genel bir kural olarak çünkü uygun değil. Aslında maliyetler değil oradaki gerekçe. Sivil düşünün yapısı gereği satın almalar yapılamıyor bu sebeple. Şunu da ekleyeyim. Anladım. Teknik ekipman kiralama bütçe kalemi var. Arzu ettiğiniz, yani çekmeyi planladığınız belgesel ya da video içeriğin çekilmesi için gereken bütün ekipmanları kiralamanız mümkün. Burada da ekipman kira bedeli, o ekipmanların satın alma bedelinin 1/3'ünü aşmaması gerekiyor. Bu da başvuru rehberinde özellikle bütçe hazırlarken göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir not. Hı hı. Dün ben 2-3 saat geçirdim web sitenizde. Güzel bir arşivleme bölümü yapmışsınız. Kaynak olarak çok yardımcı oldu. Kendi yapmak istediğim proje için mesela Berkebaş, Enis Köstebek, Dargecit veya Asbeste Dur belgeseli, tarihte yaşanmamış olaylar, Mori gibi projeleri görünce sivil düşünden faydalanabileceğimi düşündüm. Ancak bu tedarikçi havuzu uygulamasını yeni getirdiğiniz bu uygulamayla beraber aslında normalde prodüksiyonu kendim üstleneceğim bir şeyi başkasına devretme kısmı kafamı çok karıştırdı ve yani biz kendimiz çekeceksek bu filmleri nasıl sivil düşünden yararlanabiliriz noktasında hiçbir fikrim oluşmadı açıkçası. Bu konuda mesela şöyle kalemleri den yararlanabilirsiniz gibi bir yönlendirme yapabilir misiniz acaba? Bu arada şunu da söylemek isterim. Böyle bir havuz uygulaması getirmeniz bence çok mantıklı. Çünkü kendi sektörümden de biliyorum istismara çok açık bir zihniyet var maalesef. Dolayısıyla kesinlikle anlıyorum böyle bir havuz getirmiş olmanızı. Ancak pratikte de başka bir sorunu bu sanırım getiriyor. Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için. Çok sağ ol Öykü. Sivil düşün başvuru sahiplerine, çalışma sahiplerine ödeme yapamıyor aslında. O yüzden mutlaka arada bir tedarikçiyle çalışmanız gerekiyor. Zaten aynı destek dediğimiz meselenin özünde de bu var. Yani bir harcama karşılandığında o elden para alışverişi yok demek iyi bir özet olur mu? Olur. O harcamayı karşılamak için olması gereken şey bir tedarikçinin faturalandırabilmesi ve o faturaya binaen ödeme yapılması mümkün. Değil mi? Yanlış aktarmıyorum. Bir Çok başka önemli şey de
sivil düşün destekleri şeyi karşılamıyor, maaş gibi. Bir ya da bir yani emeğimizi belirtecek herhangi bir ücreti karşılamıyor, değil mi? Çalışma sahiplerinin, başvuru sahiplerinin tabii ki tedarikçilerin emeğinin karşılığını. Ben de Öykü'ye belki şunu önerebilirim, benzer durumda olan kişiler de varsa. Bütün bu prodüksiyon sürecinde kendi ellerinden gelmeyen ya da o kısmı ben yapmasam da olur dedikleri kısımlar için örneğin bunu bir profesyonel bir prodüksiyon şirketinden destek alarak gerçekleştirebilirler örneğin. Kendi yapacakları, zaten bu işi ben kendim yapıyorum dedikleri kısım için az önce arkadaşlarımın da bahsettiği sebeplerden ötürü ödeme gerçekleştiremiyoruz çalışma sahiplerine, ama tamamlayıcı olarak, destekleyici olarak ya da bu kısmı ben yapmayayım, daha profesyonel bir hizmet alırsam iyi olur dedikleri kısımlar için sivil düşünen destek talebinde bulunabilirler. Bir parantez şunu da açmış olayım, konuyla ilgili olduğu için faydalı olacaktır belki. Biz sivil düşünen yapacağınız destek talebi çalışmanın tamamını karşılıyor olmasına gerek yok. Bir çalışma fikri vardır aklınızda ve bunun bir ayağı için, bir kısmı için boşluktasınızdır ve oradan bir destek olsa da keşke tamamlayabilsem diyorsunuzdur örneğin. Böyle bir başvuru da yapabilirsiniz sivil düşüne. İlla ki bütün bir çalışma ile ilgili olmasına gerek yok. Parça parça da olabilir. Yani film yapmak isteyenler özelinde, isminizi Öykü müydü? Öykü. Öykü Çelik. Öykü Çelik sanıyorum ki Cam platformundan bahsediyor dün web sitenizde gezindim derken. Sivil düşün desteğiyle hayata geçen filmlerin, Haklar Odağı'nda çekilen filmlerin bir araya geldiği bir platform, Cam platformu. Haklar için film, film için mekan gibi bir mottoyla ortaya çıktı. Çünkü oldukça güzel hakları anlatan filmler çekilebildi. Bu filmlerin hiçbirinde de yönetmen, oyuncu, kurgucu gibi çalışanların ücretleri karşılanmadı. Aynı mantıkla bir sivil toplum kuruluşunun ya da sivil toplum örgütünün çalışanının maaşının karşılanmadığı gibi, yine özetlemek gerekirse faturalandırılabilir hizmet olması gerekiyor. Çünkü para alışverişi elden ele değil. Yani kurgu hizmetinin kendisi karşılanabilir örneğin. O bir faturalandırılabilir hizmet olduğu için, ama kurgucunun ücreti karşılanamaz. Müthiş. Heyecanımı mazur görün, sırada Bahtiyar Bey var çünkü. Daha önceki sivil düşün toplantılarında sıklıkla ekrandan karşı karşıya gelmiştik. Bahtiyar Bey, sorunuzu bekliyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, ben de çok mutlu oldum. 4 sene geçti aradan, Antalya, Kaş, Agora'dan bu yana. Aynı şekilde Marcel Bey'i de gördüm ama Bilge Hanım'la daha önce tanışmadık. Sesim geliyor mu? Geliyor Bahtiyar Bey. Tamam. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yaklaşık son 1 senedir, daha öncesi de var ama yoğun bir şekilde sosyal medyada, işte Facebook, Instagram, YouTube, Twitter gibi, Blue Sky gibi doğrudan demokrasi hareketi girişimi adı altında tüzel kişiliği olmayan bir şekilde çalışma yapıyorum. Yani direkt aktivist. Buradaki gaye şu: insanların doğrudan demokrasiyi tanımasını istiyorum. Biliyorsunuz doğrudan demokrasinin ilk çıkışı milattan önce 5. yüzyıl, 17. yüzyıla geçene kadar asırlar geçiyor ve tekrar demokrasi hatırlanıyor. Ama uygulanamaz dendiği için temsili demokrasi uygulamaları başlıyor. Günümüzde temsili demokrasinin geldiği noktada Avrupa Birliği de aynı şeyi söylüyor bazı toplantılarında. Demokrasi artık bir dünya meselesi haline geldi diyor. Buradan yola çıkarak insanların, seçmenlerin, vatandaşın, halkın hangi demokrasi deme hakkını olduğunu düşünüyorum. Ve bu hakkı yalnız geçmişte 3 asırdan fazladır uygulanamaz denildiği için, demokrasi doğrudan demokrasi uygulanamaz denildiği için yapılamıyor işte. Son 1 senedir tecrübe bana şunu gösteriyor. Halkta bir şey var, yani doğrudan demokrasiyi öğrenmek istiyor. Öğrendikten sonra hoşuna gidiyor. Ama ilk yaklaşırken bir çekince var temsili demokrasi uygulamalarından dolayı. Bu bir siyasi faaliyet kabul edilip ben başvurabilir miyim?
Teşekkürler Çünkü sorunuz siyasi için. faaliyetlere destek vermiyorsunuz. Bu bir siyasi faaliyet midir, yoksa vatandaşın, milletin, seçmenin hangi demokrasi demek hakkı deyip doğrudan demokrasi, tabii ben çağımızda erişilen iletişim teknolojisi ve dijital teknoloji sayesinde akademik çevrelerden bir sorun, bir sıkıntı gelmesin diye adını paylaşımcı doğrudan demokrasi olarak söylüyorum. Ama halkla konuşurken doğrudan demokrasi dediğim zaman ne demek istediğimi anlıyorlar. Evet. Teşekkürler sorunuz için. Bahtiyar Bey, şimdi isterseniz uygun bir vaktinizde sizi yardım masasına yönlendirelim ve doğrudan Sivil Düşün ekibinden çalışma arkadaşlarımızla bu konuyu konuşalım. Çünkü hani somut faaliyetler neler, nasıl bir takvim var, tam olarak çalışmanın amacı ne, hangi destek kategorisiyle uyumlandırılabilir? Bunu daha birebir de ve detaylı konuşmak lazım. Şimdi çok sayıda da soru talebi olduğu için böyle bir yönlendirme yapalım isterseniz. Biz bunu birebir de konuşalım yardım masası üzerinden. Sizi de görmeyeli epey zaman olmuştu. Çok selamlar. Teşekkürler. Sırada Figen Ar, kimse geride kalma, orada durduğu için gerisini seslendiremedim. Teşekkür ederim. Kimse geride kalmasın Sürdürülebilirlik Derneği adına katılıyorum. Hoş geldiniz. Emekleriniz için çok teşekkürler. Benim de sorum bu aynı katkı üzerine, daha doğrusu aynı ödemeler üzerine. Bizim kafamızdaki kurgu toplulukları mekan değişikliğiyle farklı ortamlarda, farklı çalıştaylarla projeyi yürütmek. Ama burada hem seyahat hem konaklama, ulusal ve uluslararası bir takım şeyler olacak. Bunu biz nasıl yapacağız? Yani faturalandırabiliriz elbette ama sanıyorum Sivil Düşün böyle bir şey istemiyor. Bir tur şirketiyle mi anlaşmamız bekleniyor? Böyle olursa 30 gün o bekler mi parayı gibi böyle bir karmakarışık bir şey oldu kafamda. Vereceğim cevap sizi çok rahatlatacakmış gibi hissediyorum şimdi. Bu konuda sizin bir tedarikçi arayışında olmanıza gerek olmayacak. Çünkü seyahatlerle ilgili tüm harcamalarınız için biz sizi bir acenteye yönlendiriyor olacağız. Sizden sadece seyahat edecek kişilerin detaylı bilgilerini alıyor olacağız ki bütün seyahat işlemleri gerçekleştirilebilsin diye. Siz uygulama süresince bu acenteyle temasta kalarak işlerin takibini yapacaksınız aslında. Oradaki tedarikçi konusunda biz size bir yönlendirme yapıyor olacağız. Bir parantez açayım sadece buna. Az önce çeşitli mekanlarda yapacağınız etkinliklerden bahsettiniz. Burada kullanacağınız mekanların kiralanması, ayarlanması ile ilgili kısımlar acentelerin sorumluluğunda olmuyor. Bu kısımlarla sizin ilgilenmeniz ve sizin bir tedarikçi bulmanız gerekir. Seyahat... Yine tedarikçi, yine doğrudan siz ödeme yapamıyor musunuz mekan sahibine? Mekan arada sahibi birisinin de olması gerek. mekan sahibi de doğrudan bir tedarikçi aslında burada. Mekanın tamam. kendisiyle biz bir sözleşme yaparak yapacağımız çalışma tamamlandıktan sonra mekan sahibine ödemeyi gerçekleştirebiliyoruz tedarikçi olarak. O bir üçüncü taraf oluyor çünkü orada. Tamam, çok teşekkür. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Belki şunu hatırlatmakta da fayda olabilir. En başta hızlıca geçtim belki ama şeyden bahsettik ya, sivil düşün, sivil alanın ihtiyaçlarıyla şekillenir, talepleriyle şekillenir. Yani sivil düşün böyle 2 sene sürdürülen ve bütün harcamaları, ücretleri karşılayan böyle büyük ve başvurusu daha meşakkatli, uygulama süresi daha karmaşık değil, daha hızlı bir şekilde yapılabilecek, daha ya benim şöyle bir ihtiyacım var, ben bunu nasıl karşılayabilirim diyebileceğimiz çalışmaları destekliyor ki atmak istediğimiz adımlarda geç kalmayalım ya da bir başka hibe duyurusunu beklemek durumunda kalmayalım diye. Dolayısıyla evet, yani sivil düşün belki sizin ihtiyaç duyduğunuz her bir kalemde destek olmayabilir ama bu şuna da engel değil. Bunu başka biçimlerde karşılamanıza, örneğin bir çalışma yaptığınızda yalnızca sivil düşünden destek almanıza gerek yok. Başka
çalışmalardan da, kaynaklardan da destek alabilirsiniz. Önemli olan ihtiyacınız neyse onu olabilecek en kısa sürede, ki bu 6 ay en fazla ve en etkili şekilde hayata geçirebilmek. Böyle bir nasıl diyeyim, böyle bir el verme mi diyeyim, belki el verecek, her bir adımı önemseyen bir destek programı desem umuyorum ki dilim sürçmüş olmaz. Sevgili moderatörüm, buraya girip bir es verebilir miyim? Tabii. Sürekli 6 ay 6 ay diyoruz. 6 ayda tamamlanabilecek faaliyetleri destekliyoruz diyoruz ama kafanızda da şöyle bir takvim canlanmasın. Bir başvuru yapıyorsunuz ve faaliyet tam olarak 6 ay sürüyor. Aslında bu uygulama süresi dediğimiz 6 aya faaliyetlerin tamamlanması, tedarikçilere faturaların ödenmesi, çalışma raporunun tamamlanması, kapanış buluşmasının gerçekleşmesi dahil. Yani 6 aya bütün bunlar da dahil olacak şekilde o planlamayı yapmanız gerekiyor. Zaten başvuru aşamasında bu tarz içeride bizim sizinle de beraber yapmamız gereken son kapanış işlerine yer vermediğinizi, oraya zaman bırakmadığınızı hissedersek bunu mutlaka revizyon aşamasında size iletiyoruz. Harika. Zeynep Karauslu sıradaki soru sahibimiz. Merhabalar. Merhabalar. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Ben ilk defa sizlerle tanışma fırsatını yakaladım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir öğretmen olarak çalışıyorum. Biz Erasmus projelerinden bu formlara, benzer yapıya aslında hakimiz ama öncelikle başını kaçırdığım için birkaç sorum olacak. Çok kısa. Yurt dışı hareketliliklerini de destekleyen bir yapınız var mı? Var. Var, tamam. Peki bu durumda yine tedarikçileriniz üzerinden firmalar aracılığıyla biletleme ve işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şeyi sormak istiyorum. Yani bunu out of record mu deriz artık record'da ama şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hassasiyetleri olan ve ülkenin, kişilerin hassasiyetleri olan bazı konular var. Üstü kapalı, konuşulması, yani nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum, yanlış kelime seçmemek adına. Hayata hangi pencereden baktığınızın tam tersinden ya da onlar gibi bakmayan bir kesimdeysek eğer, yapacağımız çalışmaların bizi daha sonra sıkıntıya sokmaması adına, yani resmi bir çalışma olması bize bir şey yaratır mı, sorun yaratır mı? Bunu sormak istiyorum. Şöyle yanıtlayalım bu soruyu. Sizin Anlatabildim bilmiyorum ama. Ben tahmin edebiliyorum nasıl bir yere Teşekkür temas ediyorum. etmeye çalıştığınızı. Belki de yanlış tahmin ediyorum, bilemiyorum ama çalışmadan kaynaklı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, sivil düşün tarafından desteklenen bir çalışmadan kaynaklı oluşabilecek riskler olursa ne yaparım gibi bir soru anladım ben. Bunu isterseniz yine yardım masasında daha birebir de konuşmayı önereceğim size. Çünkü tam olarak ne yapmak istiyorsunuz, faaliyetler ne zaman yapmak istiyorsunuz? Bir kere yapmak istediğiniz şey sivil düşünün kriterlerine uygun bir çalışma mı? Önce bunu netleştirmek. Daha sonra uygulama süreci süresince veya sonrasında oluşabilecek muhtemel komplikasyon veya riskler üzerine beraber tartışırız bence. O yüzden sizi yardım masasına yönlendirelim şimdi. Şu an stüdyoya ulaşan bir haber gereği soru cevabı balla kesiyorum. Çünkü Sivil Düşün takım lideri Dilek bir yorum yapmak istemiş. Öyle bir bilgi aldım. Bilgilerim doğru mu Dilek? Eğer doğruysa ne paylaşmak istiyorsun? Hoş geldin. Evet, bu arada fırsat kullanayım da herkese selam söylemek. Hoş geldiniz. Bahtiyar Bey'in sorusu biraz netleştirmek, bir cevabı netleştirmek istedim. Marcel doğru söyledi. Elbette her şey yardım masası destek olarak alın. Yani bu uygun mu değil mi falan. Ama elbette direkt demokrasi bir konu için uygun bir konu. Sadece siyaset dediğimiz zaman yani partizan olmasın. Yani bir partinin yanında çalışması olmaması lazım. Yoksa yani yaptığımız işler ortamda, siyasi ortamda tabii ki hepimiz bir katkımız oluyor. Sadece bir partinin yanında partizan bir çalışma olmaması lazım.
Bunu netleştirmek istedim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Harika bir netleştirme oldu. Siyasetten kastımızın bir siyasi parti lehine ya da aleyhine faaliyet gibi bir çerçevesi olduğunu hatırlattığın için teşekkürler. Engin Emre Değer. Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor, evet. Merhabalar. Teşekkürler bu çalışma için evvela. Ben şeyi sormak isterim. Bir tiyatro oyununun turne çalışmaları için. Tabii ki bu tiyatro oyunu kültürel haklar ve kadınlar ve toplumsal cinsiyetle alakalı bir tiyatro oyunu. Dolayısıyla bu oyunun turne çalışmalarında sivil düşünün desteklerinden faydalanabilir miyiz? 3 kişilik veya 4 kişilik bir ekibimizin ulaşımı, konaklaması gibi bir durumda sivil düşün desteklerinden faydalanabiliyor muyuz? Ve ileriki tiyatro oyunu çalışmalarımız için yine haklar bağlamında yapmak istediğimiz oyunlar var. Bu oyunlarda yine oyun prodüksiyonu, mekan kiralama gibi koşullarla ilgili destek almamız mümkün olur mu sivil düşünden? Evet Engin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bahsettiğin kadarıyla teknik olarak herhangi bir engel görünmüyor. Bu çalışma için başvuru yapabilirsin. Seyahat kalemlerinden, etkinlik organizasyonları kalemlerinden faydalanarak başvuru oluşturabilirsin. Evet. Teşekkürler. Sıradaki çok affedersiniz. Zeynep Karauslu sözüm bitmedi. Henüz sesimi açamıyorum demiş. Burada mısınız şu anda? Eğer buradaysanız hızlıca duyabiliriz. Değilse chat'e yazabilirsiniz. Şunu da belki epey de soru geliyor. Birazcık telaşa düşüyorum acaba zamanda bitirebilecek miyiz diye. Şunu hatırlatabilir miyiz? Seyahat ve ulaşım aynı şey. Seyahat ve konaklama. Bu ikisi için herhangi bir tedarikçiye gerek yok. Çünkü sivil düşün bunun için bir acentayla çalışıyor. Bu bilgi doğru mudur? Teyit edebilir misiniz? Teşekkür ederim. Karikatür atölyesi. Evet, merhabalar. Karikatür atölyesi olarak görünüyor ama Karikatür Derneği adına ben şu an burada bulunuyorum. Bizim dernek 3 yıllık bir dernek. Bu sene sonunda 3. yılımızı dolduruyoruz. Derneğimizin kurulma en büyük hedefi de bir çizgi ve karikatür festivali düzenlemek. Ankara merkezliyiz. Hatta hayalimiz bunu daha sonrasında tabii Türkiye'ye de yaymak. Ama ilk bir bebek adımımızı atmamız için Sivil Düşün'ün bu verdiği destek çok ilgimizi çekti. Yani ilk birinciyi düzenleme açısından. Ben şunu sormak istiyorum. Bizim kalemlerimiz içerisinde birçok madde var. Ulaşım, konaklama, tasarım, telif, baskı gibi ve bu daha da arttırılabilir. Bu bahsetmiş olduğunuz bütçeyi aşarsa eğer ikinci bir bütçe gibi bir şey gördük ama oraya da başvurma şansımız oluyor mu? Aslında baktığımızda bütün kalemler bizi birebir karşılayan kalemler festival kapsamında. Mekanda mesela bir sıkıntımız olmayacak. Burada belediyelerle görüşmelerimiz var. Ama bu birçok kalem üzerinden sizinle çalışma şansımız olur mu acaba? Bunu merak ediyorum. Başla lütfen. Eksik bıraktığım yer olursa söylersin. Şöyle, tabii ki aynı anda birden fazla başvuru da gönderebilirsiniz. Yani tek seferde bir başvuru 5.000 euroyu aşmadığı ve toplamda gönderdiğiniz başvuruların toplam miktarı 10.000 euroyu aşmadığı sürece birden fazla destek talebini peşi sıra aynı anda gönderebilirsiniz. Ama burada değerlendiriciler şuna bakabilirler. Yani birincisi bu kadar iki farklı başvuruya konu olacak bu faaliyet yükü 6 ayda gerçekleşebilir mi? İkincisi başvuru sahibi bu faaliyetleri, iki çalışmayı aynı anda yürütebilecek kapasiteye sahip mi? Yani her ne kadar sivil düşün esnek, hızlı bir program desek de tabii ki bizim uygulamakla yükümlü olduğumuz bazı idari ve finansal süreçlerimiz var. Teklif toplama süreci, sözleşme süreci, görünürlük kurallarının bütün faaliyetlerde yansıtılması,
fatura vesaire derken kendi içimizde de tabii ki işlettiğimiz bazı bürokratik işler var. O yüzden değerlendiriciler şeye de bakabilirler. Size bununla ilgili revizyonda bir soru da yöneltebilirler. Aynı anda birden fazla çalışmayı yürütme kapasitenize dair. Bunu ilk başta söylemek istedim. Ben de benzer bir şey söyleyecektim. Genel olarak aslında tek seferde yoğun bir başvuru yapmaktansa adım adım ilerlemeyi öneriyoruz. Bunun altını çizebilirim belki genel bir yanıt olarak. Teşekkürler Bilge. Fatih Fethi Aksoy Çiğdemim Derneği. Merhaba herkese. Merhabalar. Ben şunu sormak istiyorum. Bu başvuruları ortaklıklar halinde yapabiliyor muyuz? Yani iki dernek birlikte ya da bir dernek bir tüzel kişiliği olmayan aktivist ya da bir kooperatif ortak bir başvuru yapabilecek miyiz? Yapabilirsiniz tabii ki, ne de güzel olur işbirlikleriyle yürüyen uygulamalar. Orada tabii başvurucunun tek bir örgüt ya da aktivist olması gerekiyor. Fakat başvuru formunu doldururken çalışmalarınızı nasıl yürüteceğinizi açıklarken elbette kimlerle nasıl bir işbirliği içerisinde olduğunuzu, çalışma boyunca nasıl bir rol dağılımı planladığınızı detaylı olarak aktarabilirsiniz diyebilirim. Eklemek istediğim bir şey olur mu varsa? Ağzına sağlık. Teşekkürler. Gülçin Cömert. Mesela demişsiniz ki bir sorum olacak. Soru sormak için neydi? Parmak kaldırabilirsiniz, sıraya geçebilirsiniz. Çünkü ekrandaki sıraya göre soruyorum. Bir yandan da chatten epey bir soru geliyor. Arada da onları sıkıştırmak istiyorum. Hızlı hızlı gidelim çünkü zamanımız daralıyor. Şöyle bir soru gelmiş. Hocam biz yüksek lisans arkadaşlarımızla bir çalışma yapacağız. Bunun için başvuru yapmak istiyoruz. Araştırma yapmamız konusunda desteğiniz oluyor mu? Eğer neticede haklara ilişkin bir hedefleri varsa çalışmalarında bu araştırmayı yaparken destek alabilirler tabii, evet. Ama mesele akademik araştırma yapmak değil, haklar için bir araştırma yapmak ya da hakların korunup güçlenmesi için. Evet. Bunun için birinin akademisyen olup olmaması aslında çok ilgilendiğimiz bir şey değil. İlgileniyoruz kimin başvurduğuyla ama sıfatıyla değil diyebilirim. İsmail Çevikbaş, Hey Akademi. Hey Akademi. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Biz sivil düşünün ilk döneminden ve ikinci döneminden oldukça fazla yararlanan küçük ölçekli bir örgütüz. Tuğkan Bey çok kahvemizi çekti diyeyim. Estağfurullah. Benim sormak istediğim şu, şimdi biz bütçe hazırlarken bize tanınan 5.000 euronun 1 eurosunu bile en etkin ve verimli şekilde kullanmak istiyoruz ve ona göre de hesaplamalar yapıyoruz. Konaklama için, seyahat kalemleri için, yemek, kafe break ve benzeri için. Fakat ardından tedarikçi olarak Acenta ile çalışıldığı için Acenta'nın bir hizmet bedeli kesintisi oluyor. Ve bu kesinti bizim projemiz devam ederken birdenbire ya katılımcı sayısını düşürmemizi, ya herkesin yemeğini kendisi ödemesini ya da seyahati karşılamasını gibi böyle seçeneklerle bizi zor durumda bırakabiliyor. Ben bu konuda raporlarıma da yazmıştım projelerin ardından, başvuru desteklerin ardından. Yani bu hizmet bedellerini hala bu 5.000 euronun içinden mi kesilecek? Kesilecekse en azından ne kadar kesildiğine dair bir bilgi varsa biz ona göre planlama yapabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol İsmail. Evet, hala hizmet bedelleri toplam bütçenizin içerisine yer almalı. Ya bundan kaçmak ya da azade olmak mümkün değil. Çünkü fatura kesen herhangi bir tedarikçi hizmet bedelini eklemediği sürece o işten kar etmiyor. Bu hani bir herkesin yaptığı bir uygulama aslında. Ama görece yani sivil düşün bu tedarikçi, özellikle mesela ulaşım ve seyahatte belirlediği tedarikçilerin de belli bir hizmet bedeli oranı var. Bunu daha dönem başlamadan bir ihale yöntemiyle gerçekleştiriyor. Buradaki bedeller de aslında görece dışarıdaki piyasaya göre oldukça uygun. Bu bedeller
sizinle paylaşılabilir bilgiler tabii ki. Seyahat acentelerinin faturaya yansıttığı hizmet bedeli %10 muydu? Doğru mudur? Harcama kalemlerine göre bu değişiyor olabilir yeni dönemde. Henüz netleşmedi ama başvuru rehberinde biz az önce İsmail de söyledi, en azından bilebilirsek önceden önlemimizi alabiliriz diye bunu yapabiliyor olacaklar. Nasıl bütçe oluşturulmasının uygun olacağı özellikle bu kalemler için başvuru rehberinde detaylandırdık. Yine daha detaylı bilgi isterlerse ama yardım masası üzerinden de konuşalım. Fakat seyahat bütçelerini oluştururken özellikle bu ek olarak çıkabilecek hizmet bedeline ilişkin bütçeyi nasıl oluşturmak gerektiği, özellikle günlük harcırah ödemelerinde mesela hangi tutarların yazılması gerektiği ile ilgili net bilgileri başvuru rehberinde aktarıyoruz. Mutlaka orayı kontrol edebilirler. Çok teşekkürler. Nevra Yerlikaya. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Marsel Bey, Bilge Hanım ve Fulden Hanım, çok teşekkürler. Şimdi benim aklıma takılan bir şey oldu. Bir aktivist olarak ekibimle birlikte bir belgesel projesi hazırladık, senaryolaştırdık ama çok girift bir konu. Temelinde insan hakları var, LGBT bireylerin hakları, bir trans arkadaşımız var, başka bir cinsiyet tercihi olan başka bir arkadaşımız var. Bunun dışında seks işçiliği yapan bir gay arkadaşımız, bir kadın arkadaşımız ve bunun dışında da bir tane dezavantajlı bir kadın arkadaşımızın hikayesi var. Biz bunu yazdık fakat çok geniş bir konu olduğu için ve önceki konuşmalarında da Bilge Hanım birden fazla başvuru yapabileceğimizi söylediği için bizim kafamız karıştı. Şimdi ben bunları ayrıştırıp senaryolaştırıp bu başvurabiliyorum. Ayrı ayrı senaryo belgesel şeklinde mi başvurabiliyorum, yoksa aktivist olarak tek bir tane insan hakları temelli bir belgesel başvurusunda mı bulunabiliyorum? Bir sorum daha var izninizle. 5.000 euro ve 10.000 euro gibi bir finans desteğinden söz ettiniz. Şimdi bunun tam olarak ayrıştırıcı kriteri nedir? Bir de şunu belirtmek istiyorum. Benim gibi başvuran başka aktivist arkadaşlarım da belki aynı fikirdedir. Benim her şeyden önce sivil düşün manevi desteğini almam benim için çok önemli. Elbette ki sonrasında bir ekip kuracağımız için ve bir belgesel filmi yapacağımız için bu destekler de bizim için önemli diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şöyle belki açıklayabilirim daha detaylı. Şimdi neticesinde bir belgesel film üretmek istiyorsunuz ve de bu belgesel filmi üretme yolunda ayrı ayrı çokça başvuru yapmak uygun olmayabilir. Fakat bir yandan da belgeselin üreticisi de siz olacaksınız. O yüzden başka başvurucular yerine sizin yaptığınız fakat bu belgeselin belki tamamen aslında bu çalışmanın nasıl bir çalışma yapacağınız yoğunluğuna göre de değişecek bir şey olacak. O yüzden burada çok doğrudan net bir yanıt veremeyebilirim. Ama mümkün olduğunca da aslında bir ortak hedefi olan çalışmayı ve 6 ay içinde de gerçekleştirebilecek çalışmayı çok da fazla bölmemek elbette. Ama neticesinde sizin yapacağınız ve üretmek istediğiniz bir belgesel var. Bunun için bir başvuru yapabilirsiniz. Elbette bunun için nelere ihtiyaç duyduğunuza göre de değişebilir. Çalışmadan çalışmaya çok değişebilir bu desteklerin adedinden nasıl faydalanabileceği. Daha detaylıca konuşabiliriz de daha sonra isterseniz. Ben burada şöyle bir ihtiyaç da olduğunu fark ediyorum. Şimdi tabii ki her başvurunun kendi konusu var, kendi ihtiyacı var. Bunların hepsine ezberden bir cevap vermek mümkün değil. Yardım masası tam bu konular için var sanıyorum. Ama şöyle bir ihtiyaç da anlıyorum, seziyorum. Doğru mu bilmiyorum. Belki ekip arkadaşlarımla değerlendiririz. Özellikle belgesel çekme, film çekme konusunda bir de Can platformumuz var ya, epey bu konuda deneyimli insan var. Bu deneyimleri yaşamış insan var. O insanlarla bir araya gelebilir mi? Bir bilgi paylaşımı mantıklı olur mu? Ben ismini vermek istemiyorum. Gördüm daha önce belgesel yayınlayanları. Belki çekinirler diye ismini vermek istemiyorum dedim. Ama ya benim şöyle bir deneyimim var, konuşabilirim demek isteyen varsa chatte de belki tanışabilirsiniz.
Değilse de belki biz böyle bir alan oluşturmaya çalışabiliriz. Bunu değerlendiririz. Ben Nevra'nın ikinci sorusunu unuttum. Kusura bakmayın, belki tekrar sorabiliriz kendisine. Bir sorusu daha vardı sanıyorum. 5.000 euro ile 10.000 euro arasındaki fark ne diye sormuştu değil mi? Tek bir yapacağınız başvuruda talep edebileceğiniz maksimum bütçe 5.000 euro olabilir. Bir başvurunun bütçesi 5.000 euroyu aşamaz. Fakat farklı farklı başvurular yapabilirsiniz ve bunların totalinin toplam bütçesi de 10.000 euroyu aşamaz. Böyle bir fark var arasında. Harika. Şimdi bakıyorum son 15 artı 3. Son 18 dakikamız. Bu süreyi nasıl en etkili kullanabilirim? Elimden geleni yapacağım. Şöyle bir inisiyatif alıyorum şu anda. Birkaç tane daha fazla başvuruyu etkileyebilecek soru var, cevapları hızlı olan. Onları şimdi peş peşe sorayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Birincisi, destek alan kişi önce parayı ödedi. Onun ücretini talep edebilir mi? Edemez. Önceden ödeme yapmamalı. Şimdi kadar. hızlı gideceğiz ya, o yüzden ben de hızlı cevap vereyim diyorum. Evet, yani faturalandırıldıktan sonra işlem tedarikçiye ödeme yapılıyor ve bunun zamanlar sırası ödeme yapmasınlar. Aynı zamanda zaten şu da var. Bir çalışmanın çıktısı oluştuktan sonra bu çıktının onaylanma süreci de söz konusu. Bu onaylanma sürecinin ardından tedarikçiden fatura istiyoruz ve faturalandırmayı takiben ödeme süreci başlıyor. Bu bahsettiğimiz yöntem bu süreci tamamen aksi bir yöntem. Geri ödeme de yapamadığımız için zaten çalışma sahiplerine önden alacakları hizmetler için ödeme yapmamalarını mutlaka öneriyoruz. harika oldu. Peki ben başvurdum, çalışma için yazdım. Çalışma hayata geçti, bitti. Bu süre ne kadar alıyor? Çünkü bazı sorular var. 10 gün sonra yetiştirmem gereken bir web sitesi var. Bunun için başvurabilir miyim gibi sorular var. Bu süreç ne kadar? Ortalama 45 gün diyebiliriz buna. Değerlendirme sürecinden bahsediyorsun değil mi? Full'den. Evet. Yani başvurduktan çalışma Başlayana kadarki süreç. İşte başvurunuzu gönderdikten sonra teknik, içeriksel değerlendirmeden geçiyor vesaire. Uygulama aşamasına geçene kadar yaklaşık bir ortalama 45 gün diyelim buna. Ama tabii ki bu çok standart ve her zaman geçerli bir bilgi de değil. Başvuru sırasındaki yoğunluğa ve değerlendiricilerin kendi takvimlerindeki yoğunluğa göre bu süre artabilir veya azalabilir. O yüzden yaklaşık ortalama bir gün sayısı verebiliyoruz zaten. Eğer yakın tarihlerde bir başvuru yani bir faaliyet yapmayı düşünüyorsanız ona göre başvurunuzu iletmenizi tavsiye ederiz. Peki bu 45 gün iş günü mü yoksa gün mü? 45 gün. Ortalama 45 gün. Evet. Bir başka hızlı soru, KDV muafiyeti var mı? Var. Çok güzel. Bütçe oluştururken KDV'ler olmadan piyasa araştırması yapıp fiyat alıp oluşturabilirler. Tam bu noktada, piyasa araştırması yapılan noktada tedarikçi havuzu ile ilgili epey soru gelmiş. Bütçe hazırlarken havuzdan mı seçim yapacağız, ne yapacağız, önce mi yapacağız? O süreci de izah edebilirsek epey bir soruyu karşılamış oluyoruz. Başvuru aşamasında tedarikçi havuzundan alacağınız hizmetlere ilişkin bütçeler oluşturacaksanız eğer aslında diğer kalemlerde nasıl hareket ediyorsanız benzer bir şekilde devam edebilirsiniz. Yine ilgili bütçe kalemi üzerinden bir piyasa araştırması yapmanızı, çeşitli yerlerden fiyat alarak bu piyasa araştırması neticesinde uygun gördüğünüz bütçeyi yazarak oluşturmanızı istiyoruz. Daha sonrasında tedarikçi havuzu uygulama aşaması başladıktan sonra devreye girecek çünkü. Bir başka hızlı soru. Hızlı soruyu unuttum. Son başvuru tarihi ne zaman? Sivil düşün başvurularının. Böyle bir şey var mı? Yani şu an için yok. Destekler açık. Peki destekler yani kapanacak mı? Ne zaman kapanacak? Nasıl bilgi edinebilirim? Ben iyice katılımcı rolüne girdim. İçinde bulunduğumuz yeni dönemin 2028 başına kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.
Yani bazen bir yandan da izliyoruz tabii sivil toplumun gündeminde de neler oluyor, yeni ihtiyaçlar doğabiliyor. Bunlara da bakarak ara ara kısa dönemlerle 1-2 ay sürecek sürelerle özel destekler açtığımızda olabiliyor. Bu 2028 bahara kadar destekler açık olacak. Ama aralarda genel desteğin kapandığı ve kısa süreli özel desteklerin açıldığı, bu ihtiyaçlara göre şekillenen özel desteklerin açıldığı dönemlerle de karşılaşabiliriz. Ama şu anda açık destekler. Bunları neyse ki vakitlice duyuracağız. Evet, bunu Örneğin da söyleyecek. yarın kapanıyor gibi bir şey yok. Sadece yarın bugün başlıyor gibi bir sözümüz var. Yarın bugün destekler kapanacak demiyoruz. Vakitlice haber veriyoruz elimizden geldiğince. Zeynep, Rana, müsaitseniz kameranızı açarak sorunuzu sorabilirsiniz. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Ben yüksek lisans öğrencisiyim normalde. Geçen sene bir hackathon düzenledik ve bu hackathonun sonucunda hayvan sağlığı alanında bir uygulama geliştirdi yarışmacılarımız. Birinci olan ekiple de biz bu uygulamayı piyasaya sürüyoruz yakın zamanda. Tekrar bir hackathon düzenlememiz senaryosunda. Öncelikle hackathonda birinci olacak ekibin ödüllerini Sivil Düşün karşılıyor mu? Bunu merak ediyorum. Bu birinci sorum. İkinci sorum, bu yarışmada, yani yarışmanın dezavantajlı bir bölgede olması projenin kabulü için yeterli olur mu? Yoksa yarışacak yarışmacıların da dezavantajlı bireyler olması mı gerekir? Bu ikinci sorumdu. Üçüncü sorumda yarışma konusunun muhakkak bireylerle ya da bölgelerle bir alakası olması gerekir mi? Yoksa yeşil mütabakat gibi konularda Sivil Düşün'ün ilgi alanına giriyor mu? Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İlk soru, ikinci, üçüncü yazdım. İlkini unutuverdim. Piyasaya sürecek dediniz. Tekrar bir hackathon ödülleri. Ödülün nasıl bir ödül olduğu çok önemli. Bir mesela örneğin bu ödüller görünürlük materyalleri olarak da kullanılacak bir şey planlıyorsanız bunun basılı bir üretim kapsamında üretilmesi ve verilmesi, sembolik olarak verilmesi mümkün olabilir. Fakat maddi bir ödülden bahsediyorsak bunların karşılanması mümkün değil. Bunu belirteyim öncelikle. Sivil Düşün'den destek alabilmek için özellikle bir çalışmanın tırnak içinde dezavantajlı bir bölgede dezavantajlı kişileri hedefliyor olması şartı gibi bir durum söz konusu değil. Başvurunuzun geneline bakıyor değerlendirme yapan uzmanlar. Bunun için Marcel'in sunumda da bahsettiği, yine rehberde de olan belirleyici kriterlere özellikle tekrardan göz gezdirmenizi önerebilirim. Dezavantajlılık doğrudan bir kriter olmadığı için bu ön planda olmayacaktır. Bir yandan da Sivil Düşün için önemli bir gündem mi diye sorduğunuz bir soru vardı. Bu konular arasında da Sivil Düşün bir ayrım yapmıyor. Herhangi bir hak alanı ya da herhangi bir gündem önceliğimizdir dediğimiz bir durumda söz konusu değil. Çok teşekkürler Bilge. Hemen bir sonraki sıradaki Muhammed Yeryüzü Meleklerine geçelim. Geliyor şimdi. Ses işte şimdi geldi. Geliyor mu? Evet, Ben sizi duyabiliyoruz. görmüyorum ama şöyle bir sorayım size. Şimdi depremle merkezde Sındırgı'dan selamlar öncelikle. Duyuyor musundur bilmiyorum Sındırgı'yı. Burada biz proje yapmak istiyoruz ama projemizi hak temelli yapıya oturtmak bizim için sanki en zorlanacağımız alan gibi duruyor. Bir de şunu söyleyeyim. Proje başlangıç tarihinin biraz gecikmiş olması projenin değerlendirme sürecine etki eder mi? İkisi. Bu hak odaklılık meselesine dair ben giriş yapayım, Bilge sonra sana devredeyim. Yani yardım masası üzerinden Sivil Düşün ekibiyle aslında bu konuyu elbette konuşabilirsiniz. Ama tabii ki başvurunun doğrudan içeriğine bir yönlendirme yapamıyoruz. Uzman desteklerimiz var bizim. Bir uzmanla, size uygun bir uzmanla bir araya gelip
çalışmanızı nasıl hak odaklı hale getirip sivil düşüne bir başvuru olarak hazırlarsınız. Bunun üzerine aslında çalışabilirsiniz. Yani asıl faaliyet için başvuruyu göndermeden önce hak odaklılık üzerine biz güçlenmek istiyoruz, kapasitemizi arttırmak istiyoruz deyip böyle bir başvuru gönderebilir ve sadece uzman desteği talep edebilirsiniz. Bir ekleme yapabilirim ilk soruya. Bizim bir eğitim portalımız var. Orada da hak odaklı çalışmalar ne demektir, nasıl yapılır ile ilgili kısa bir videomuz var. Belki giriş mahiyetinde onun da faydasını görebilirsiniz bir başlangıç adımı olarak. Ekip olarak belki bunun üzerinden gittikten sonra bunun üstüne inşa etmek üzere bir uzman desteği talep etmeniz ve belki stratejik planlamanızı, bütün faaliyetlerinizi buna göre şekillendirmek üzere bir uzmanla çalışmanız daha uygun olacaktır. Bir diğer konuyla ilgili de bir ekleme yapayım mı hemen? Olur, tabii, Devam edeyim mi? Gecikmekten bahsettiniz. Orada şunu not düşebilirim belki. Geriye dönük bir destekte bulunamadığımız için gecikmekten kastınız eğer çoktan başlamış ve de bizden talep edeceğiniz destek geçmişte kalmış bir çalışmayla ilgiliyse bu konuda destek veremiyoruz. Ama gecikmeye yüz tutmuş bir çalışma söz konusuysa elinizi çabuk tutup hızlıca başvurmanızı önerebiliriz belki ve başvurunuzda mutlaka eğer tarihlerle ilgili bir sorununuz varsa da başvurunuz içerisinde de bunu belirtmeniz faydalı olacaktır. Çok teşekkürler. Uzman havuzuyla ilgili, uzman desteğiyle ilgili birkaç yenileyen soru var. Şunu açabilir misiniz? Uzman havuzu ne kadar? Bir sınırı var mı? Kaç günlük bir uzman desteğinden faydalanabilir? Bir de hem tedarikçi havuzu hem de uzman havuzu için bizim kendi çalıştığımız tedarikçiler veya uzmanlar var. Onlarla çalışabilir miyiz sorusu sık sık gelmiş. Bunları açabilirseniz harika olur. İlk soruyla hemen başlıyorum hızlıca. Şimdi günlük uzman desteği ortalama 8 saatlik bir çalışmaya denk geliyor. Ve bir yandan da şunu söylüyoruz, uzmanlar bir işin bizzat kendisini başına oturup gerçekleştiren kişiler değiller. Sizin bir işi ortaya çıkarmanız için size destek olan kişiler. Ve genellikle bu zamana kadarki deneyimimizden de şöyle bir şey görüyoruz ki ortalama en fazla 3-4 iş günü bir uzmanın sivil düşün destekleriyle karşılanan çalışmalar içerisinde yapılacak çalışmaların desteklenmesi konusunda yeterli oluyor. Böyle bir maksimum limitimiz 5. Bu yeni dönemde 5 olarak da aynı zamanda başvuru formunda sınırlamıştık. Ama ortalama 3 iş gününün yeterli olduğuna dair bir deneyimimiz oldu bugüne kadar diyebilirim. Tabii ki çalışmanın ihtiyacına göre elbette ki çok değişebilecek bir şey bu. Ama bunu paylaşayım. Şöyle de bir Tedarikçi çok özür havuzuyla dilerim. ilgili kısımda Sorduğum vardı. soruyu unuttum, affedersin. Hiç önemli değil. Aslında sivil düşün destekleri kapsamına giren uygun harcama kalemlerinin büyük bir kısmı için kendi tedarikçinizi seçebiliyorsunuz. Sadece sivil düşünün yeni dönemde belirlediği bazı kalemler için havuz oluşturuldu. Eğer o kalemler yer alıyorsa başvurunuzda uygulama aşamasına geçtiğinde program uygulama uzmanınız zaten sizinle yapacağı ilk başlangıç toplantısında tedarikçi havuzu süreci, tedarikçinizi seçme, teklif ve sözleşme aşamalarına dair kapsamlı bir bilgi veriyor olacak. Bunun dışında tabii ki şu bir istisnai durum olarak karşımıza çıkabilir. Çok spesifik bir sebep, çok mucbir bir gerekçe sunarak havuz dışından bir tedarikçiyle çalışmak isteyebilirsiniz. Ama bu program uygulama uzmanının tek başına karar verebileceği bir konu değil. Sivil düşün ekibine sizin gerekçenizle birlikte dönüp ekip olarak bir değerlendirme yaptığımız ve o şekilde kabul ettiğimiz veya reddettiğimiz bir talep olarak gerçekleşiyor. Eğer mücbir gerekçeniz uygun bulunur ve havuz dışından bir tedarikçiyle çalışmak isterseniz dışarıdan seçeceğiniz tedarikçiden alacağınız teklife ek olarak sivil düşünün tedarikçi havuzundan 2 teklifi almanız gerekiyor ve dışarıdan seçtiğiniz tedarikçinin sivil düşünün belirlediği tedarikçi havuzuna giren tedarikçiler için oluşturduğumuz kriterleri karşılaması gerekiyor. Çok karışık gelebilir, çok uzun gelebilir. Hiç endişelenmeyin. Program uygulama uzmanınız bu yüzden
sizinle beraber yolculuğa çıkıyor ve başlangıç buluşması da bütün bu soru işaretlerini giderdiğimiz ve yüz yüze, kamerada yüz yüze tanıştığımız toplantı. Bu kadar galiba yeterli olur şimdilik. Uzman desteği için de aynısının geçerli olduğunu ekleyeyim. Marsel Tedarikçi Havuzu için söyledikleri uzmanlar için de geçerli. Bir sebeple uzman havuzunda bulunmayan bir uzmanla çalışılması gerekliliği söz konusuysa eğer ekip içerisinde bunu değerlendirdiğimiz durumlarda uzman havuzuna bu uzmanların da eklenmesi söz konusu olabiliyor. Şöyle bir yolculuktan bahsetmiyoruz. Bir başvuru yaptınız, sivil düşün sistemine yolladınız ve o sistemde kaldı. Siz yapıyorsunuz gibi bir şeyden ziyade her birinizin program uygulama uzmanı ile birlikte bu süreci birlikte yürütebilirsiniz. Dolayısıyla çalışmanıza uygun, çalışmanızın ihtiyaçlarına uygun soruları onlara iletebilirsiniz. Ayrıca daha başlangıç aşaması için yardım masası da var. Yardım masasının adresini chatten paylaşabilirsek harika olur. Birazdan Marsel ve Bilge de bu süreç nasıl gidecek onu aktaracak. Son 3 dakikamız kaldı. 2 tane soruyu hemen hızlıca yanıtlamak istiyorum. Saniye, Evren, Solun. Biz tüzel kişiliği henüz olmayan, hedefine orta vadede vakıf olmayı koyan bir işçi topluluğuyuz. İşçi Yaşamı ve Hakları Vakfı girişimi işçi haklarının daha fazla bilinir olmasını sağlamak amacıyla hak temelli çalışmalar yapıyoruz. Başvuruda bulunmadan önce ihtiyaç halinde destek alabileceğimiz yardım masasına ne zaman ulaşabiliriz ve başvurumuzu ben yardım masasını söylemişim, okuyacağım bu değildi. 30 saniyeyi ben yedim. Merve Nur Yeşil'in şöyle bir sorusu vardı. Aktivist olarak başvuracağız ama aslında çalışmayı 6 kişi yapacağız. Başvurabilir miyiz ya da aktivist olarak başvurabilir miyiz? Bunun tekrar bir üzerinden geçmekte fayda gördüm. Tüzel kişiliği olmayan oluşumlar neler, nasıl başvurabilirler ve bireysel aktivistler nasıl başvurabilirler? Bunu ifade edebilir misiniz? Şimdi tüzel kişiliği olmayan oluşumları biz inisiyatifler, ağlar ve topluluklar olarak nitelendiriyoruz. Kendilerini tüzel kişiliği olmayan bir oluşum, bir örgüt olarak görüyorlarsa bununla ilgili kayıt formunu oluştururken oluşumla ilgili detaylı bilgi vererek bu kaydı yaparak bu kayıt ile tüzel kişiliği olmayan bir örgüt kaydıyla başvurularını iletebilirler. Yahut henüz kendilerini böyle bir oluşum olarak görmüyorlarsa bir aktivist başvurusu olarak da başvuru yapmaları mümkün. Bir de şu soru var. Geç müracaat edenin, geç başvuru yapanın daha dezavantajlı konuma düşmesi mümkün mü? Ne kadar ne kadar çalışma desteklenecek gibi bir soru da sık sık sorulmuş. Başvurular sivil düşüne ulaşma sırasına göre değerlendiriliyor. Tabii ki orada bir yoğunluk, dönemsel bir yoğunluk olabilir. Bunu her zaman akılda tutmakta fayda var. Zaten değerlendirme sürecine dair yaklaşık bir rakamda söyledik. Desteklerin ne zaman kapanacağı, ne zaman yeniden açılacağına dair önden yeterli bir süreyle zaten sizi de bilgilendirdiğimizi söyledik. Sivil düşün takipte kalarak kendi faaliyetlerinizi ne zaman gerçekleştirmek istediğinizi karar verip bize o şekilde başvuru gönderebilirsiniz. Son şu eklemeyi yapabilirim belki çok ufacık. Bu değerlendirme sonucunu etkilemez. Sadece daha geç yanıt almayı etkileyecek bir şey olabilir ama değerlendirme sonucunu etkileyen bir şey olmaz. Çok teşekkürler. Fatoş Bay geldi. 40 saniyemiz var sizin sorunuz ve bizim cevabımız için. Bunu düşünerek sorunuzu iletirseniz harika olur. Son sorumuz olduğunu eklemek durumundayım. Merhabalar. Merhabalar. Ben öncelikle sesim geliyor mu acaba? Geliyor, evet. Ben hemen sorumu sormak istiyorum da Türkiye sınırına yakın bir ülkede yaşanılan bir sorunu görünür kılmak istiyorum da bunun için bir proje hazırlamak istiyorum. Bu hazırlayacağım projenin amacı acaba diyorum sivil düşünün destek programına açık mı? Onunla uyumlu olur mu? Olmaz mı? Sadece bunu merak etmek istiyorum. Yani yapacağınız çalışmanın nihai hedefi Türkiye'deki hakların korunması ve güçlenmesine katkı sağlıyor olmalı. Bu konuda coğrafi bir kısıtlılık böyle bir perspektiften var. Yani Türkiye'ye dair ve Türkiye'deki hakların korunmasına dair bir çalışma yapıyor olmak gerekiyor. Teşekkürler. Evet, saat tam 45 geçiyor. Şimdi başvuru sürecini
Son olarak adım adım geçip söylediklerimizi toparlamak istiyoruz. Sadece şunu iletmek isterim. Oldukça fazla şu harcama geçerli mi, bu harcama karşılanır mı gibi soru geldi. Rehberlerden uygun harcama kalemleri, harcama kategorileri çok detaylı ve yazılı bir şekilde bilgi veriyor. Orayı muhakkak incelemenizi öneririm diyorum ve sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Teşekkürler Fulden. Bütün bu işte çalışmalarla ilgili konuştuk. Peki belki sizin de kafanızda nasıl bir çalışma yürütmek istediğinize dair fikirler oluşmuştur. Bundan sonra ne yapacaksınıza ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum ben sunumun devamında. Öncelikle mis.civildusun.eu adresine girerek kayıt oluşturmanızı rica ediyoruz. Öncelikle iletişim bilgilerinizi doldurduğunuz zaman e-postanıza bu paylaştığınız e-mail adresini teyit etmeniz için bir mail alacaksınız. Daha sonra gelen linkten tekrardan giriş yaparak bilgi sistemine detaylıca kayıt formunu doldurmanızı istiyoruz. Kayıt formunu eksiksiz doldurun lütfen. Bu sizleri daha yakından tanıyabilmemiz için oldukça önemli. Bir yandan da kayıt formlarını yeniledik. O yüzden güncellemeler yapmanız da önemli olacaktır. Şu anda halihazırda geçtiğimiz senelerde oluşturduğunuz bir kayıt varsa bilgi sisteminde yine bu kaydınıza ilişkin de profil güncellemeleri yapabilirsiniz. Yeni kayıtlar için en geç bir hafta içerisinde size dönüş yapılacak. Bilgi sistemi üzerinden onaylanacaktır kayıtlarınız yahut daha detaylı bilgiye ihtiyaç varsa da sizinle bu konuda iletişime geçeceğiz. Şöyle bir hızlıca nasıl başvuru yapılır 5 adımda bundan bahsedelim. Öncelikle başvuru formunu açtığınızda size uygun, yani çalışmanızın amacına uygun olan destek kategorisini seçiyorsunuz öncelikle ve bu destek kategorisiyle ilgili soruları yanıtlayacağınız form karşınıza çıkıyor. Soruları cevapladıktan sonra eksiksiz bir şekilde hak alanını seçiyorsunuz. Yapmak istediğiniz çalışmanın hangi alanla ilişkili olduğunu, odağında hangi hak alanı olduğunu seçtikten sonra da hangi adımları izleyeceğinizi, faaliyetlerinizin neler olacağını ve her bir faaliyete ilişkin hangi harcamalara yönelik bizden destek talep ettiğinizi belirteceğiniz sorular karşınıza çıkıyor olacak. Bütçenizi de hazırladıktan sonra başvurunuzu göndermeye artık hazırsınız. Çokça bahsettik, rehberlerimiz var. Sizin için faydalı olması adına epeyce uğraştık. Şu anda web sitemizden de erişebilirsiniz bütün bu rehberlere. Başvuru rehberimiz, uygulama sürecinde nelerle karşılaşacağınıza ilişkin birçok detayın yer aldığı uygulama rehberi ve de üreteceğiniz materyallerde, çıktılarda kullanmak üzere görünürlüğün nasıl olması gerektiğine ilişkin detayların yer aldığı görünürlük rehberi olacak burada. Ve de yardım masası dedik çokça kere. Bize yardımmasası@civildusun.eu mail adresinden ulaşabilirsiniz. En geç 5 iş günü içerisinde yanıt veriyor olacağız size. Yanı sıra bir de yardım masası telefonumuz var. 0501 166 93 45 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarımızın açık olduğu belli gün ve saatler var. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 9.30 ve 12 saatleri arasında bu numarayı aradığınızda bize ulaşabilirsiniz. Ve de bazı konuların çok önemli olduğunu düşündüğümüz için bir yerinizde olsaydık şöyle yapardık dedik. Bunun için ben tekrar Fulden'e dönmek istiyorum. Teşekkür ederim. Mesela Evrim Deniz şöyle bir soru sormuş. Kapatmadan bakıyorum, vaktim var. Kapatmadan buna da yanıt verebilir miyiz? Sivil Düşün'ün karşılamadığı destek, karşılamadığı harcamalar için başka yerlere başvurabilir miyiz gibi bir soru gelmiş Evrim Deniz'den. Tabii ki. Tabii ki. Bugün Sivil Düşün tamamlayıcı olabilir. Onu tekrardan hatırlatmam iyi olabilir belki. Bir çalışma yürütmek için o çalışmanın tamamının Sivil Düşün'den destek alıyor olmasına gerek yok. Zaten yürüyen bir çalışmanın bir ayağını desteklemek için de Sivil Düşün'den destek alınabilir. Sivil Düşün'den destek alıp
sivil düşünün tamamlayamadığı ve veremediği harcamalar için başka yerlerden de destek alınabilir. Bugünkü soru ve cevaplar çok doğal olarak harcamalar, neler uygun olur, neler uygun olmaz onlar üzerine oldu ama başvuru hazırlamak sadece bunlardan ibaret değil. Bir yandan da nasıl bir hedefi olsun? Dedik ya dünyayı 6 ayda hani değiştiremeyiz ama bunu değiştirebilecek bir adım atabiliriz belki diye. Bu adımları atarken biz yerinizde olsaydık ne yapardık, neyi düşünürdük, neyi önemli bulurduk? Onları bir toparlamak istedik. Öncelikle kesinlikle net cümleler kurardık. Yani bazen insan şöyle bir şeye kapılabiliyor. Yani ne kadar uzun ve ağdalı bir şekilde ifade edersem o kadar daha ciddiyetli algılanırım gibi bir şeye kapılabiliyoruz. Yani hepimiz demeyeyim. Farklı yaşlardan insanlar buradayız. Kompozisyon ödevleriyle büyüdük. Tabii ki bu anlatımın daha makbul olduğuna ilişkin bir inancımız olabilir ama net cümleler kurmak, net ifadeler kullanmak aslında çok daha etkili olur. Çünkü başvuruyu değerlendiren açısından da sizin de ne yapmak istediğinizi anlamamız açısından da net cümlelere ihtiyacımız var. Bir diğer yerinizde olsaydık gerçekçi hedefler belirlerdik. Yani örneğin çalışma alanınızda o alanın bakanlığının bile hayata geçiremediği bir değişikliği elbette ki 6 ayda bir topluluk olarak hayata geçirmek çok mümkün değil. Daha gerçekçi, niyet ettiğiyle eylemi arasındaki makas çok açık olmayan hedefler belirlerdik ve 6 ayda hakikaten dünyanın değişmesini beklemezdik. Yine gerçekçi olmasıyla çok ilişkili. Bir başka yerinizde olsaydık, bu çok sık karşılaştığımız bir şey, hedef kitleyi tüm Türkiye olarak belirlemezdik. Çünkü tüm Türkiye'ye ulaşmak gerçekten çok zor bir şey. Bilmiyorum YEK'ten ulaşabilen var mı? Öyle bir bütçe var mı? Öyle bir kamu bütçesi yani olabildiğini düşünmüyoruz. Yine gerçekçiliği elden bırakmayarak hedef kitlemizin hakikaten şu mahalledeki yaşayan kadınlar ya da bu alanda çalışan şu yaş aralığındaki ve şu illerde olan gençler gibi. Şu değil burada demek istediğim, yani tam olarak 300 kişiyi tarif edin demek istemiyorum tabii ki ama tüm Türkiye, tüm kadınlar, tüm gençler çok gerçekçi hedef kitleler değil. Son yerinizde olsaydık da yani yaratıcı düşünmekten, biraz belki böyle hata yapmaktan ya da yeni bir şeyler denemekten çok fazla korkmazdık herhalde. Yani denenmişi denemekten de o kadar çekinmezdik. Çünkü sivil, yani şu raporu ilk başta göstermiştim ya yayın başında. Şu raporda 1786 çalışmanın bulgusu var ve pek çok hikaye var. Bu hikayelerin pek çoğunda kaynakları kısıtlı olsa da, yöntemleri daha belirli olsa da yaratıcı yollardan yürümekten çekinmeyen pek çok hikayeyle karşılaşabilirsiniz. Son sorularımı Bilge'ye ve Marsel'e ileteyim. Bilge, senin yerinizde olsaydıkın ne olurdu? Ben başvuru formunu doldurduktan sonra değerlendirme kriterlerine ben başvurumu kendim değerlendiriyormuşum gibi dönüp bir bakardım. Kendim bir değerlendiriciymişim gibi. Çok güzel bir yorum oldu bu. Çok seviyorum bunu önermeyi. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Marsel? Ben gerçekçi olmaya dair bir şey söylemeyi düşünüyordum toplantı başlayana kadar ama ya her zaman yeni insanların katıldığını görmek hak hareketine, sivil topluma beni böyle bir eritti. Ben bir romantizme kaydım gerçekçilikten. İnanılmaz bir şey. Yani sürekli yeni insanlar var. Zaten bizim raporumuzda bunu söylüyor. Bugün bile kayıt yaptıranlar ve burada olanların büyük bir kısmı sivil düşünde ilk kez temas eden insanlar. Nasıl engelleyebilirsin ki diyorum. Yani birileri daha fazla haklar için öne çıkmak, adım atmak istiyor ve bunu yapıyor. Sivil düşünde bu insanların ve sivil toplum örgütlerinin gelebileceği ilk duraklardan birisi. O yüzden bugün bu buluşma yeni dönemin başlangıcı açısından beni oldukça mutlu etti. Bunu paylaşmak istiyorum. Gerçekçi olun demek yerine. Çok teşekkürler bu samimi paylaşım için. Bu arada ben de aynı şeyi düşündüm. Yani kalpler ortada uçuşunca ilk defa geliyorsunuz, ilk defa sivil düşünle tanışıyoruz şeyini bu kadar sık duyunca ben de benzer bir
heyecana kapıldım. İlk gelen ya da sivil alanla ilk karşılaşması olan için umarım kalıcı bir yolculuğun bir durağı olur Sivil Düşün. Bir yandan da gerçekten sivil alanın ne kadar yeni yöntemlerle, yeni aktörlerle kendini yenileyen bir şekilde yola devam ettiğini hatırlamak güzel oldu. Şimdi chat'ten etkinlik sonrası görüş formu, bu etkinliğin nasıl geçtiğini değerlendiren bir form için link bıraktık. Orayı doldurursanız, görüşlerinizi iletirseniz çok seviniriz. Bir yandan eminim bizim gücümüzün yetmediği, zamanın el vermediği şeyler olmuştur. Bu destek buluşma noktası bugün ekran başında açıldı. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda bazı şehirlerde de yüz yüze, evet ekranda böyle bir anda yüzlerce kişiye ulaşmak çok güzel ama bir yandan da böyle yüz yüze temas başka bir şey getiriyor. Yüz yüze birkaç buluşmamız da olacak. Onu yine Sivil Düşün'ün web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu bir aradalıklar bitti, bir daha destek buluşma noktası olmayacak mı gibi düşünmemize gerek yok. Diyorum, Kütahya ilimize de bekliyoruz sizi demiş Gülçin Tekin. Mümkün olur mu bilmiyorum ama gelirsek Gülçin Tekin'i kesinlikle arayacağız diye düşünüyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Bu destek buluşması bugün kapanıyor şu anda. Bir sonraki destek buluşmasında buluşuruz, karşılaşırız, görüşürüz umarız. Görüşmek üzere.